İşte ailemde babam şair Durmuş dedi. Aslında tüccarlığı vardı. O işini kaybedince tabii şairliğe döndü bu olay. İşte 1964 senesinde e, iki tane dükkan, iki tane yazlık, iki tane kışlık gitti. Babam 40 yaşında ceketiyle kaldı. Ben de ondan bir tecrübe edindim. Ben de 10 yaşındaydım. Onun yanında böyle olayını izledim. Ve böylelikle babamdan aldığım tecrübeyle kitaplarını, onun kitaplarıyla böyle sergi açmaya başladım. Beyazıt'ta ilk şeylerim öyle başladı. Tabii babamın sayesinde onun tanıdığı şairlerle tanıştım. Ve böylelikle edebiyat dünyasında da yer edinmiş oldum. Behçet Necatigil'i, işte Fazıl Üstü Dağlarca'yı, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nu babamın sayesinde tanıdım. Yani babam onların şiir matinelerine giderdi. Beni de yanında götürürdü. O zamanlar ben böyle çocukluğumu yaşardım ve ilgimi çekerdi. Öyle. O zamanlardan başladı bende de edebiyat olan ilgim. Genelde işte böyle değişik mekanlarda, mesela Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Karaköy'de daha sonra tatlıcılar olan bir yer. Şimdi Murat Muhallebicisi. Hatta o Murat Muhallebicisinin olduğu yerde Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yaptığı şeyler vardır. Seramik böyle eserleri vardır. Orada Merhaba Reis diye bir şeyi vardı. Şairler, yazarlar hep orada toplanırlardı. Rüknettin Resiloğlu da Yelken Dergisi'nin sahibiydi. O da o çevrenin içindeydi. Onu da o zamanlardan tanırdım. Ve Yelken Dergisi de Türk Edebiyatı'nın bayağı önde gelen isimlerinin ilk şiirlerinin yayınlandığı bir dergiydi. Ben de hayranlıkla o dergiyi takip ederdim. 76 senesinde de o derginin dağıtımını yapmaya başladım. Yani askerden gelmiştim. Rahmetli Rüknettin Resiloğlu'yla böyle tanışmışlığımız vardı. Ve dergiyi ben böyle hazırladım. İşte matbaaya götürdüm. Matbaadan aldım, yayın evine getirdim. Onun da böyle gene Karaköy'de arka taraflarda bir hanın içinde bürosu vardı. Sanatçılar oraya gelirdi, orada toplanırlardı. Ben de onların sayesinde o sanatçılarla diyaloğumu kurardım. Devamlı iç içeydik yani sanatla. Annem işte ev kadını, böyle. Babamla işte Manisa'da ilkokulda tanışmışlar. Çocukluk arkadaşları. Zamanla tabii evlenmişler. Abim İzmir'de doğuyor. Bir ara İzmir'e yerleşmişler. Ben Şehzadebaşı'nda doğuyorum. Tevfik Paşaların konağı işte 16 Mart Şehitler Caddesi'nin olduğu yerde. Kardeşim de Süleymaniye doğum evinde doğuyor. O 1959 senesinde. Böylelikle bizim böyle bir ailemiz oluşuyor. Ben de tabii daha sonra Kirazlı Mescid Sokağı'nda oturuyoruz. O Shell Apartmanı'nda. Çocukluğum da o Şehzadebaşı'ndaki o eski sinemaların olduğu dönemlerden böyle tad alarak geçmiştir. Ve böylelikle çocukluğumu hep oralarda yaşadım yani. Vallahi genelde işte böyle Vefa'da, bayram yerinde, Süleymaniye'de, Şehzadebaşı'nda. Bir de okuldan çıktığım zaman ben mesela Süleymaniye Kütüphanesi'nin çocuk bölümü vardı. Oraya giderdim. Orada mesela böyle kitap okumaya doyamazdım. Yani hep böyle değişik kitaplar. O çocukluğumun verdiği heyecanla yeni bir güne başlardım. Her gün benim için okuldan çıkar çıkmaz Süleymaniye Kütüphanesi'nde bir kitap okumaktı. Bayram yeri de böyle Vefa Bozacısı'nın olduğu yerin biraz yan tarafındaydı. Orada işte böyle şey yaparlardı. Kayıktan salıncaklar, atlı karıncalar, onun benzeri böyle oyunlar olurdu. Bir bayram yeri olurdu orası. Çocukluğumuzda oraya giderdik. Ben de o zamanlar
Bakkaldan böyle çikolata alırdım. O bayram yerinde satardım. Bakkaldan aldığım çikolata böyle ilginç bir çikolataydı. Bir sıra böyle erkek şeklinde, bir sıra kadın şeklinde, sıra sıra böyle bir kutuda 24 tane olurdu. Ben 2,5 lira verirdim. 25 tane alırdım. 10 kuruştan alırdım onu. Bayram yerine gelir 25 kuruştan satardım. Böylelikle hem harçlığımı çıkartırdım, hem para kazanırdım, hem de kalan böyle 6-7 tane çikolatayı da getirirdim. Kardeşimle bir sana bir bana böyle paylaşırdım. O da çok değişik bir anlamıdır benim yani. O 7-8 yaşımın verdiği hatıralardan birisidir. İşte o zamanlar bizim agolar dediğimiz kirada olduğumuz benim doğduğum konak şimdi üniversitenin korumaya aldığı yer. Yanında da işte Doktor Sadullah apartmanı vardır. Hala aynı şekilde durur o. Benim o doğduğum konak önce yıkıldı. Daha sonra üniversite onu korumaya aldı. 2 tane yan yana konak vardır orada. Tevfik Paşaların konağı ile Refik Paşaların konağı, ikisi yan yanadır. Ben işte böyle o ilk konakta doğuyorum, böyle cumbalı yerde, 2. katta. Orada bizim 5 senemiz geçiyor işte. 5 Kasım 1953'te orada doğuyorum. Demek ki 5 sene sonra da Kirazlı Mescid Sokağı'na taşınıyoruz. Ve o sırada işte kardeşim de Süleymaniye Doğum Evi'nde doğuyor 59 senesinde. Biz de dört gözle abim, babam ve ben kardeşimi bekliyoruz işte. Leylekler kardeşini getirecek diye böyle söylüyorlar falan. Üçümüz böyle sabırsızlıkla kardeşimin gelmesini bekliyoruz. Şimdi Şen Apartmanı da 1952 senesinde yapılmış. O zamanlar hep o Süleymaniye, o bizim olduğumuz yerler hep konak. Böyle ilginç konaklar. Bir tek bizim orası şeydi, taş binaydı yani. Daha sonra o ilerimizde böyle Bozdoğan Kemeri'ne yakın bir yerde Sürmelilerin inşaatı başladı. Orada böyle bir şey yaptılar. Derneğin bir şeyiyle bir bina yaptılar böyle. Onun dışında oralar hep böyle konaktı. Yani eski Osmanlı döneminin şeylerini yaşatırlardı. Ben de hoşuma giderdi orada. Kirazlı Mescid Camii'nden çıkmazdım mesela. O kadar bana büyük gelirdi ki o şey. Halbuki son zamanlarda gittiğimde ne kadar ufak olduğunu gördüm. Yani o benim çocukluğumda bayağı böyle heybetli geliyordu. Sonra bir baktım ki böyle küçücük bir yermiş yani. Devamlı şeydeydim ben. Evimizde işte karşı karşıya olduğumuz için devamlı işte orada mevlid okunurdu, mevlid şekeri dağıtılırdı. Ben de çocukluğumun verdiği şeyle işte namazı kılar, oradan o mevlid şekerini alır, eve gelirdim yani. O dönemlerde de böyle enteresan bir çocukluğum vardır. İlkokulda işte Beyazıt Deneme İlkokulu'nda okudum 2 sene. Hadi öğretmenimiz vardı. Onu da okudum. Yanımızda da Vezneciler İlkokulu vardı. Bizim işte okulda Cuma günleri pilav günümüz vardı mesela. O pilav gününde de ben pilavı yiyemezdim. Böyle bir lapa gibi bir şey olurdu. Hadi öğretmen de böyle herkes tabağındakini bitirecek diye masaların arasından geçerdi. Ben de tabii o çocukluğumu verdiği heyecanla böyle bir kaşık alırdım ağzıma ama sanki sakız gibi onu çiğneye çiğneye bitiremezdim. Ve önlüğümü çıkarırdım. Önlüğün içine onu yer gibi yapar doldururdum. Ceplerime doldururdum o şeyi yemiş gibi. Bir gün bir baktım işte dediler ki baban geldi işte seni ziyarete. Heyecanlandım işte babamın geldiğini duyunca kızarırım, bozarırım böyle kendi kendime. Teneffüste işte babamın yanına gittim. Ne yapıyorsun, dersler nasıl falan gibisinden konuşurken birdenbire o önlüğümün şişkinliğini fark edince bunlar ne dedi böyle dedi.
Dedim baba dedim işte böyle böyle dedim pilavı yiyemiyorum. Öğretmen de bana dedim kızmasın diye dedim. Herkesin yemesini istiyor dedim. Mendile koyup dedim cebime şey yapıyorum. Daha sonra da dedim çöpe atıyorum dedim. Öyle deyince o da şaşırdı tabii. Birlikte o mendili şey yaptık, silkeledik. İşte yağlı dedi bir şey dedi ama yani pilavın şeyi. Halbuki yağ falan da yok şeyde pilavda. Böyle hayatımda yediğim en kötü pilav. Yani yiyemiyordum. Ağzımda böyle çiğnedikçe büyüyordu. Lapa gibi bir şeydi böyle. Sonra seneler sonra ben işte Vezneciler İlkokulu'nda okuyan bir arkadaşa rastladım. O da bana demesin mi siz de cuma günleri pilav yiyordunuz. Biz size gıpta ediyorduk. Böyle böyle. Ya dedim benim haberim olsaydı dedim. O pilavı dedim sana dedim getirirdim diye böyle bir espri yapmıştım. O da Allah rahmet eylesin 2 sene önce rahmetli oldu. Abdullah hocamız. O da işte o dönemlerde yan yanaymışız meğer. Şimdi Beyazıt İlkokulu Yabancı Diller Yüksekokulu olmuştu. Ondan sonra herhalde Hasan Ali Yücel Üniversitesi oldu. Hemen üniversitenin arka sırasında Süleymaniye'ye çıkan yolun olduğu yerde yani çok kolay bir yerde aslında. Ama şimdi işte tarif etmem için üniversitenin yan kapısının karşısında yani. Genelde işte Kirazlı Mescid Sokağı, 16 Mart Şehitler Caddesi, işte Fındıkzade'de kaldık, Şehremi'de kaldık bir müddet. Mesela Fatih'te Fındıkzade'de kaldığım zaman böyle işte çocukluğumun verdiği şeyle gazete satardım şeyde okul yıllarında böyle bir espri olsun diye. Tercüman ve Milliyet alırdım şeyinden o Cağaloğlu'ndan. Onu koltuğumun altında o renk sinemasının olduğu şeye doğru böyle büyük bir heyecanla o gazeteleri satardım yani. Bilirdim kimin ne gazetesi aldığını. Ve beni dört gözle beklerlerdi. Akşam böyle saat işte 7 gibi 8 gibi gazetenin çıktığı zaman şeyden böyle işte bir başlardım. O yokuşa doğru çıktıkça o gazeteleri orada dağıtırdım yani. O zaman da beni böyle heyecanlandırırdı o şey yani. Hem para kazanmak hem gazeteye böyle okuyucusuna ulaştırmak bana böyle bir değişik bir tat verirdi. Tabii o zamanlar çok güzeldi. Hele bir Şen Apartmanı'nda oturduğumuzda karşımızda bir Hayriye Hanım teyze vardı. Ben oynarken böyle ille beni bir şey yapardı, bakkala yollardı. Ben de koşa koşa bakkala giderdim. O zamanlar tabii sarı 5 kuruşlar, sarı 10 kuruşların geçtiği zamanlar. İşte o benden ne isterse ondan aşağıda Vefa'ya doğru olan bir bakkaldan alırdım. Getirirdim, verirdim. O da bana böyle ufak tefek paracıklar verirdi. Yani ben istemezdim ama o çocukluğumda bayağı etkilenirdim yani işte. Ondan aldığım o paralarla hemen koşardım gene aynı bakkala. O zamanlar francalı 30 kuruştu. Ben 15 kuruş verirdim böyle. Yarım francalı alırdım. Orada otururdum bir taşın üstüne. O francalıyı böyle yerken tadına doyamazdım. Evde yani dünyanın yemeği var mesela. Hiç eve gelip de yemek yemek aklıma gelmezdi. Ve o Hayriye Hanım teyzenin Allah rahmet eylesin o verdiği paralarla ben devamlı francala yerdim ki öyle bir francalı hayatımda bir daha denk gelmedi bana. Tabii komşular çok böyle birbirlerine gelip giderdi. Bizim de o zaman işte Manisa'da bağımız, bahçemiz var. Kuru üzüm gelir, pekmez gelir, zeytinyağı gelir. Ben onları böyle komşulara dağıtırdım. Yani her komşumuza böyle birer tabak götürürdüm. Onun heyecanını da anlatamam yani. O da böyle insan ilişkileri içindeki o güzelliği yaşatıyor, o duyguyu işte herkes yaşıyordu yani.
Tabii Vefa Bozacısı'na da işte gittiğimizde o zaman işte hep bilhassa bayram zamanları böyle giderdik. Hemen karşısındaki kuru yemişçiden sarı leblebi alınır. O işte bozanın üstüne atılır böyle. O bir alışkanlık. Tadına doyamazsınız. Yani Vefa Bozacısı'nın şeyi de odur böyle. Bir de benim işte o dönemlerde şeyim vardır, işte Türk büyükleri vardı böyle şekerleme türünde. İncirden yapılır böyle üstüne karamelize bir şey. O böyle Türk büyükleri diye bakkallarda satılırdı. O zamanlar işte ben onu bakkallardan da alırdım. Sonra onu yapan yerleri bulmaya başladım. O çocuk aklımla. Baktım ki kadınlar böyle onu hazırlıyorlar, sarıyorlar. Kiloyla almaya başladım o şeyi. Bu sefer getirdim. Mahallede ben satmaya başladım. Yani bakkaldan hani 5 kuruş 10 kuruş alacağımızda kiloyla alıyordum. Daha fazla geliyordu kiloyla aldığımda. Ve böylelikle mahalledeki arkadaşlara da faydam oluyordu yani. Bir de işte babam böyle tüccarlığı zamanında Marputçular Koylan'da dükkanı vardı yani. Bir tane kirada dükkanı vardı. Bir de kendisinin dükkanı vardı. İşte mal geldiği zaman böyle kamyonla gelirdi. İndirirlerdi böyle avluya. Avludan 3. kata çıkartırlardı. Ben de o çocukluğumda okuldan çıktığımda ona uğradığımda öyle izlerdim şeyleri. Yani o malları nasıl taşıyorlar, nasıl dağıtıyorlar gibisinden. Bir de bir dönemde babam mesela Amerikan bisikletleri almıştı. Bir kamyon böyle. Şaşırdım kaldım böyle. İşte onları orada torba torba alır. Böyle çocukluğumda bütün mahallenin çocuklarına dağıtırdım yani böyle. Onu da hiç unutamam. Amerikan bisikletleri. 5 kuruş 10 kuruşta normal bisiklet. Amerikan bisikleti 25 kuruştu. Yani onlar daha pahalıydı. Ve herkes böyle ta başka mahallelerden haberi olan bizim kapımızı çalardı. Artık annem şey yapmıştı. Evladım derdi hani bu artık şey yapma bu hani bak rahatsız oluyoruz gibisinden. Bu sefer söylerdim yani eve gelmeyin dışarıda hani buluşalım gibi. Ben o Amerikan bisikletlerini böylelikle pazarlardım yani bir yandan. Belki de işte o yüzden böyle biraz şey, ondan aldığım bir tecrübeyle. Çünkü o da zamanında İzmir'den böyle İstanbul'a gelmiş, bavul ticareti yapmış. Böylelikle işte bir tüccarlığa başlamış. Belki de işte genetik bilemiyorum ama ben de işte onun işini kaybetmesinden sonra 64 senesinde Beyazıt'ta sergi açmaya başlayınca işte onun kitaplarını da pazarlamaya başladım. İşte hatta böyle bir inayet ola diye bir şeyi vardı işte hani sonradan veresiye satan, peşin satan gibi bir şey olmuştu. İnayet ola diye. En çok o satardı. Veresiye vermeye etmedim adet, alıp da vermeyenler çoğalsın gayet. Verip de pişman olmaktansa şayet Allah versin deyip olsun inayet. İnayet ola diye böyle bir karton şeyi vardı. İşte o babamın dükkanı yandığında bazı şeylerini kurtarabildik yani. O da yangından kurtulan şeyler arasındaydı. Eve de bayağı miktarda gelmişti. Ben onu böyle o Beyazıt Meydanı'nda sergiliyordum. 50 kuruştan satıyordum yani. Bir de onun işte Yaylada Çoban diye ilk kitabı vardı. 10.000 baskı basmış. Daha sonra bastığı kitap İlk Durak. Daha sonra bastığı Taşra Kızı. Bir böyle fiyatları da bir tanesi 1 lira, öbürü 2,5 lira, öbürü 3 lira. Ben şimdi onları da pazarlıyordum sergide. En fazla tabii İnayetola satılıyordu böyle. Ondan sonra Yaylada Çoban satıyordu. Ondan sonra İlk Durak satıyordu. Sonra Taşra Kızı satıyordu. Yani fiyatına göre 50 kuruş, 1 lira, 2,5 lira, 3 lira. Ben böylelikle tabii günde 30 lira, 35 lira para kazanabiliyordum yani. Eve devamlı para götürüyordum ki o zamanlar böyle işgaliye parası 25 kuruştu yer parası.
5 kuruşun 10 kuruşun geçtiği zamanlar eve bir katkım oluyordu. Dükkanına gitsem de böyle onu izlemeye giderdim. Böyle şey yapmazdı. Onun böyle kendine göre hamalları vardı. Mesela o hamalbaşıyla anlaşırdı. Hamalbaşı böyle hemen 10 dakikada bütün mallar babamın dükkanının önüne yığılırdı yani. Hem dükkanın içine yığılırdı hem de dışarıda böyle uzun bir koridor vardı. O koridora yığarlardı. Anadolu'dan gelen insanlar mesela ondan alırlardı. Job tıraş bıçaklı mesela. Bir kamyon gelmiş, bir kamyon oraya iniyor. Zaten akşama kadar bayağı müşterisi var. Toptancısı var. Anadolu'dan gelen işte veya parakende satanlar, işportatörü çalışanlar hemen şey yapardı yani. İşte kalem olsun, tarak olsun o gibi şeyler hep kamyonla gelirdi. Kamyonla yukarı taşınırdı ve yani sanki böyle 3-4 saat içinde biter gibiydi yani. Çünkü müşterisi hazırdı. Yani babam toptancı olduğu için böyle hoşuma giderdi yani. Onun yanına gittiğimde hep izlerdim o çocukluğumun verdiği heyecanla. Bu Marputçu Tahtakale'de, Marputçular'da Kohenan diye bir yer vardı yani. Okuldan çıktığımda böyle bayağı yakındı bana da zaten. Hemen çıkar giderdim böyle kütüphaneden vakit bulduğum zamanlar. Vallahi orada genelde çocuk kitapları okurdum böyle işte. Yabancı böyle işte çizgileri olan böyle şeyler vardı işte. Bilhassa işte Hollanda şeyi mesela işte kabaktan adam veya ne bileyim böyle işte meyvelerden böyle bir şeyler böyle çok ilgimi çekerdi. Yani renkli olması ve öyle işte okumaya da yeni başlamışız ya o çocukluğumun verdiği şeyle hep onları takip ederdim. Orada mesela böyle işte bir kabaktan böyle ev yapılmış mesela. Onun şeyi böyle çizimi, altında yazısı böyle çok ilgimi çekerdi. Genelde hep böyle şeyler yani tüccar tipi vardı mesela. Üst katta mesela yağcı bir şeyimiz vardı, tanıdığımız vardı. İşte herkesin böyle güzel bir şeyi vardı. Hatta şimdi bu Dilek Pastanelerinin sahibi de benim çocukluk arkadaşlarımdır. Orhan, Burhan, İsa, Müşerref yani onlar da benim çocukluk arkadaşımdır. Onlar mesela ilk defa o Dilek Pastanesi'ni açtıkları zaman bayağı şeylerdi yani duyulmamıştı isim ama zamanla onlar yer ettiler yani. Hatta değişik yerlerde şubeler açtılar sanıyorum. Bayağı da isim yaptılar yani. Süleymaniye'nin işte böyle o konaklar gitti. Yerine böyle tekrardan yapılan şeyler var. Mesela bizim bitişiğimizde bir konak vardı böyle apartmanın yan tarafında. Böyle bayağı dar ve uzun bir konaktı. Hatta işte oraya onlara odun geldiği zaman ben taşırdım. Orada yaşlı bir karı koca vardı. O çocukluğumda böyle kan ter içinde kalırdım ama onların odununu taşındığım zaman böyle bir ferahlık duyardım yani. O çocukluğun verdiği duygularla. Annem de hasta olacaksın derdi böyle terlersin, üşütürsün gibi. Yok derdim anne işte az bir şey kaldı. Böyle devamlı o odunları bitirinceye kadar bayağı rahatlık çekerdim yani. O beni dinlendirirdi. Esnaf Hastanesi de işte bizim çocukluğumuzda yapıldığında öyle yarım kaldı. Bu senelerce öyle metruk bir şekilde kaldı. Biz çocukluğumuzda hep orada oynadık yani böyle arkadaşlarla oynadık. Hatta ben işte orada şey de yaptım. Hacivat Karagöz oynattım mesela. O zamanlar şey vardı böyle işte cam kıymetliydi yani yokluk zamanı. Hurdacılarla cam alıyorlardı mesela. Ben de mahallenin çocuklarına işte herkes 10 tane cam getirsin. Böyle içeri girsin gibisinden yapardım. Bir kovanın içinde biriktirirdik o camları.
giriş ücreti olarak. Ondan sonra hurdacıya götürürdüm, verirdim onu. Parasını alırdım. O parasıyla da gene onlara işte o Arnavutların güzel yaptığı halkalar vardı böyle tanesi 5 kuruştan. Onlardan alırdım. Efendim işte böyle meşrubat türü bir şeyler alırdım. Gene hep birlikte o böyle piknik yapar gibi o camlardan topladığımız paralarla kendimize bir şey yapardık. Ziyafet çekerdik o dönemlerde. Ben de işte biraz Hacivat Karagöz'ü çocukluğumda çok izlediğim için biraz şeye yatkındım yani oynatmaya. Daha sonra duydum ki babam da çocukluğunda Hacivat Karagöz oynatmış mesela. Sonra aradan bir zaman geçtikten sonra bir duydum. Orhan Veli de aynı Hacivat Karagöz oynatmış. Demek ki o çocukluktan böyle bir insanın şeyi oluyor. Yani ilgi duyuyor o gibi şeye. Bende de işte demek o ilgi oradan kaynaklandı. Evet, evet. Oralar işte hep kalaycılar vardı. Ben okula giderken önünden geçerdim. Orada kalaycılar vardı. Tesbih yapan böyle ustalar vardı. Torna tesbihleri yapanlar. O şeyin orada, Bozdoğan Keberi'nin orada bacakları kesik bir dondurmacı vardı mesela. Onu hiç unutamam o çocukluğumda. O iş yapsın diye giderdim. Ondan dondurma alırdım böyle yani. Onu da unutamam. O zamanlar orası enteresandı. Bir de işte Arnavutların o şeyi hala durur orada galiba. Böyle kaymak vardı. O işte halka yaparlardı o dönemin şeyleri. Öyle işte börekler, çörekler gibisinden. Onu da unutamam. Yani o da hala duruyor sanıyorum orada yani. O tarihi yaşatıyorlar orada. Dilekler arası da işte böyle o Bezdeciler Hamamı'nın önünde böyle bir çadır tiyatrosu kurarlardı. İsmail Dümbüllü'yü de ben orada izledim ilk defa. Kapısında bir çığırtkan olurdu. O elinde böyle bir çanla başlıyor diye o çanı çalar, içeriye böyle izleyici toplardı. Şey yapardı. Böyle enteresan bir şeydi. Yani rahmetli babamla birlikte, kardeşlerimle birlikte onu izlemeye giderdik o dönemlerde. Bir de o zamanlar bazı bayram zamanlarında gene o şeyler kurulurdu. Hatta vantrolog Talat Şener vardı. O zaman daha sonra yıllar sonra tanıştık kendisiyle. O da öyle Cingöz Ali'yi oynatırdı. Elinde böyle bir bebek. Onu konuştururdu. Onunla konuşurdu böyle. İşte onu da hiç unutamam. O da böyle arabasıyla hemen o şeyin olduğu üniversitenin kapısının önünde böyle bir uzun bir araba. Onun şeyinde böyle kendine bir sahne gibi hazırlamış. Ve Cingöz Ali de dizinin üstünde oturuyor. Onunla konuşuyor devamlı. Ben de o sırada onu izliyorum böyle yani. O dönemler. Demek ki 60, 61, 62 yılları olsun. Bir de şeyi de unutamam. İşte 60 ihtilalinde babam şey olduğu zaman işte o tüccarlığı olduğu zamanlarda dedem de işte annemin babası bize yakın bir yere geldi. Taşındılar Manisa'dan. O sırada da beraber işte dışarı çıktık dilekler arasında oralarda geziniyoruz böyle. O atlı polisler böyle dıgıdık üstümüze doğru yürüyünce rahmetli dedeciğim de beni korumak için o atlı polislerin şeyinden bir çifte yemişti. Akşamleyin eve geldiğimizde hep onu anlattılar. Yani o dönemlerde. Demek ki işte 1960 Mayıs, Haziran olabilir yani. 60 ihtilalinin olduğu dönemler yani. O olabilir. Bir de şeyimiz vardı işte bizim o agolar derdik. Naide Hanım'la Sacide Hanım vardı. Ev sahibinin kızları. Onlar da beni çok severlerdi. O zaman da benim saçlar böyle yani gene uzun. Böyle. O zamanlar da şey var. İşte abim mesela o erkek şimdi nazara gelmeyelim diye
Beni de böyle uzun saçlı yapmışlar. Beni de gören kız zannediyor. Yani saçlarım böyle uzun. Lahide Hanım'la böyle alışverişe giderdik. O fileler böyle fileler, örgü fileler. Onu hiç unutamam işte o zamanın tamek konservesi mesela. İşte pırasa almış, havuç almış, onun benzeri bir şeyler almış. O filenin içinden böyle görünürdü. Elimi tutardı o benim. Alışverişe giderdik. Onunla döndüğüm zaman ben çok mutlu olurdum. O alışveriş esnasında. Bir de o dönemlerde de gelirdi bizim oraya. Mikros gelirdi, arabalı Mikros. Hemen orada konaklardı. Açardı şeylerini. Bütün malzemeleri dışarı çıkarırdı. Oradan bir nane şekeri alırdım mesela. O nane şekeri 100 tanesi 1 lira mesela ama o zamanın nane şekeri hakiki. Onu eve gelirdim, jelatinle sarardım. Bayram yerinde 5 kuruş 5 kuruş satardım. Yani o çocukluğum hep böyle şeylerle geçti. Enteresan anılarla geçti yani. Herhalde biraz babamın verdiği şeyi mi bilemiyorum ama bir tüccarlık şeyi var. Yani para kazanma. Yani varlıklı olduğumuz zaman da öyle. Daha sonra işini kaybettikten sonra da öyle. Ne hikmetse bayağı enteresan bir şey yani. Yazıt Meydanı üçlü iğne atlan yere düşmez derler ya. Öyle kalabalıktı yani işte plaklar, efendime söyleyeyim, ne ararsan var. Mesela Bigalı Mustafa'mız vardı bizim, Allah rahmet eylesin. Refaim diye de bir şeyi vardı, yardımcısı. 4 tane de oğlu vardı böyle o dönemlerde. Beyazıt Camisi'nin bir kapısı, üniversiteye bakan kapısının olduğu bir yerden şeye kadar uzunlamasına sergi açardı. Ben de tam onun karşısında böyle bir yerde sergi açardım. O bir yuvarlağın olduğu yerde böyle işte. O daha sonra hafta ortası da o geçidin alt geçit açılmadığı zamanlar geçidin altında o sandık şeyleri vardı, malzemeleri. Ve orada yapardı onları. Sergilerde hafta ortası onu bilenler, tanıyanlar gelir, ondan bir şeyler alırdı. Ama pazar günleri de o Beyazıt Meydanı'nın güzelliğini anlatamam. Yani işte lahmacunlar, efendime söyleyeyim, böyle ilginç şeyler. Mesela birisi çıkar, bir yılan çıkartır falan derken arkasından bir diş ilacı çıkartır. Efendim bir şeyleri anlatır. İşte şansın varsa gelir İntihan Yemen'den, şansın yoksa ne gelir elden gibisinden. Sonra bir bakarsın krem çıkarmış mesela. Böyle ilginç şeyler yani. Diş ilacı, baş ağrısına böyle herkesi toplar başına. O sırada bir espriyle yaklaşırlardı. Ve böylelikle o canlanırdı meydan. Bir de böyle işte üniversitenin bahçesi piknik alanımızdı bizim. Hasanpaşa fırını vardı o gene Laleli'nin olduğu yerde. Laleli inen sokakta. Oradan Hasanpaşa lahmacunlarını alır, ayranlar şeyler. Üniversitenin bahçesinde piknik yapardık. Herkes evinden patatesler haşlar, yumurtalar haşlar, işte dolmalar yapar falan. Ve orada salıncaklar kurulur. Akşam vaktine kadar herkes böyle bir ferahlık içinde. Gülhane Parkı'na gitmezdik. Orada böyle bir huzur bulurduk yani üniversitenin bahçesinde. Bayramlar güzel geçerdi böyle panayır gibi işte. Herkes böyle bir şeyler yapardı. Bir şeyler alır satardı. Ne bileyim işte macuncusu olur, turşucusu olur. Böyle herkesin böyle bir şeyi vardır. Damak tadı vardır. İşte kağıt helvası vardır. Pamuk helvası vardır. O makineden çıkar. Efendime söyleyeyim. Şekerli elma vardır. Horoz şekeri vardır. Yani ne bileyim leblebi tozu vardır. Leblebi helvası vardır. Böyle nane şekeri vardır.
Böyle işte şeyciler hele bayramlarda çıkardı o nane şekeri satarlardı. İşte balkonları atarlardı böyle üçüncü kata, beşinci kata. Oradan parasını atarlardı. Onlar da onlara nane şekeri atardı. Nane şekerin içinde böyle beyitler olurdu yani böyle bir şeyler anlatırdı. O şimdi yukarıdan aşağı düştüğü zaman, kırıldığı zaman o nane şekerciler onu almazdı. Biz çocuğuz tabii, hemen biz alırdık onu mesela. Kırılmış ama yani o haliyle yerdik onu. Onlar da para kazanmak için yani böyle şey yaparlardı, aşağıdan böyle maniler söylerlerdi ve camlara herkes çıkar, camdan para atarlar, işte onlara o nane şekerlerini yollarlardı. Bazı tabii tutturamıyor, düşünce kırılıyor. Bu sefer onu almıyorlar tabii. Orada bırakıyorlardı, yenisini atıyorlardı. Biz de o çocukluğumuzda şey yapardık. O macuncular da mesela rengarenk şeyler ne kadar ilgimizi çekerdi. Yani her çeşidinden böyle 10 çeşit, 15 çeşit macun böyle bölüm bölüm. Onu böyle sopaya taktığı zaman sanki böyle baklava börek yemiş gibi olurduk yani. Çocukluğumuzun verdiği şey. Yani hele o turşu suları falan işte okulun önünde olurdu. Böyle bazen belediye onları böyle gelirdi. Onları şey yapardı, dökerlerdi falan. Ben çok üzülüyordum. O çocukluğumda, ilkokuldan çıktığım zamanlar. Hani özellikle o paramı onlara vermek için sabırsızlanırdım yani. Şehrimin Lisesi'nde de işte daha önce Çapa Ortaokulu'ydu orası. Sonra Şehrimin Ortaokulu oldu. Daha sonra da lise açılınca Şehrimin Lisesi oldu. Ben de şimdi işte Şehrimin Lisesi'ne devam ettim ama bu sırada pek bir beceremedim yani şeyi. Bir de mesela 2 senede bir sınıf geçerdim ben. Alışkanlık haline getirdim. İlkokulu 6 senede bitirdim. Ortaokulu 5 senede bitirdim. Liseyi de dedim herhalde 5 senede bitirdim falan. Şey oldu. Yarım kaldı yani. Birdenbire Kıbrıs Savaşı çıkınca bir celp geldi bana. Hemen kendimi askerde buldum. Yoksa ben öyle okulu bırakıp da askere gideceğimi hiç düşünmüyordum. Ama böyle bir şey, o telaşa girdik yani. Mecburen okulu bırakmak zorunda kaldım. Tasdikname aldım. Ve ondan sonra da işte böyle bazı şey hani misafir öğrenci olur ya edebiyatta şurada burada. Ben de işte öylesine biraz abimin işte kardeşlerimin şeyiyle kitaplarıyla kendimi bilgilendirdim yani. Genelde böyle konserler olurdu mesela Spor Sergi Sarayı'nda halk konserleri olurdu. Değişik şeyler işte Nuri Sezgin Güzel olur, Ahmet Sezgin çıkar veya ne bileyim o dönemin şarkıcıları böyle. Onları izlemek için Spor Sergi Sarayı'na giderdik. Mesela bazen boks maçı olurdu Spor Sergi Sarayı'nda. Ona giderdik. Basket maçları olurdu. Onları takip ederdik. İşte bazı güreşler olurdu, milli güreşler olurdu. Onlara giderdik. Yani gençliğimizde daha farklı şeyler vardı yani. Şimdiki gibi değil yani. Bir günde 3 tane tiyatroya gittiğimizi bilirim. Babamın varlıklı döneminde mesela. Fındıkzade'de işte Kenan Bükü, Aziz Basmacı tiyatrosuna giderdik. 11 matinesine. Ondan sonra eve gelirdik, yemek yerdik. Bu sefer saat 2 gibi Aksaray'da Vahiy Öz'ün tiyatrosuna giderdik. Sonra eve gelirdik, yine yemek yerdik, şey yapardık. Gece tiyatrosuna da Lale Orolonlu Şişhane'deki o şimdi belediyenin binası oldu galiba orası. Orada yani bir günde 3 tane tiyatroya gittiğimi bir hatırlarım yani. Ve çok meraklıydık yani. Babam da meraklıydı. Gazanfer Özcan arkadaşıydı mesela. İşte çok tiyatrocuların şeyi vardı yani. Necat Uygur'a giderdik mesela. Necat Uygur arkadaşıydı. Tevfik Gelenbe olsun.
Aziz Basmacı, Kenan Büyük hep arkadaşlarıydı yani. Böyle onlardan şey de alırdı. En ön protokoldan mesela bilet alırdı böyle. Onlara hem katkısı olsun diye hem de izleyelim diye mesela gittiğimizde hemen babamın işte isminden bahsederlerdi. İşte diyelim ki Taşra Kızı diye kitabı çıkmış. Hemen orada Gazanfer Özcan jest yapardı. İşte Durmuş Dede'nin Gazanfer şeyinden Taşra Kızı'ndan bir kitabını okudunuz mu? Orada şöyledir bir hani doğaçlama olarak orada babama bir gönderme yapardı mesela. Hep böyle onlara şahit olmuşumdur o çocukluğumda. Küllük de işte Beyazıt Camii'nin Beyazıt Kütüphanesi'ne bakan köşesinden gene Beyazıt Kütüphanesi'nin karşısındaki Beyazıt Camii'nin kapısına kadar camekanlı bir mekandı orası. Hep edebiyatçılar gelirdi. İşte orada bir de at kestanemiz vardı bizim heybetiyle. Onun gölgesi de bayağı heybetli bir gölgesi vardı. Orada yazarlar, şairler, edebiyatçılar buluşurlardı. Ve ona da Çınar Ağa zannederlerdi o şeyi. Ne zaman ki Eylül'de at kestanesi dökülmeye başlardı, o zaman onun at kestanesi olduğunu anlarlardı. Yoksa oraya da Çınaraltı diyorlardı. Esas Çınaraltı benim olduğum Çınar'ın olduğu yer mesela ama çay bahçesinin olması, işte oranın ismini öyle vermeleri, orada nargileler içilirdi işte ve cam mekanlı bir yerdi böyle. Hala gözümün önünde. Zannediyorum onun fotoğrafları olması lazım. Hayat dergisinin o eski sayılarında böyle muhakkak vardır yani fotoğrafları. Vallahi işte o dönemlerde herhalde bütün sanatçılar gelmiştir yani. Ben tabii çoğuna yetişmiş olsam da şeyden mesela duymuşumdur. Metin Erksan'dan oturmuş sohbetimiz vardır. Ondan duymuşumdur. İşte Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun geldiğini, Necip Fazıl'ın geldiğini, işte Mehmet Akif'in oturduğunu, Nazım Hikmet'in orada oturduğunu veya işte diğer sanatçıların orada toplandığını hep ondan duymuşumdur. Yani Orhan Veli olsun, Nezen Tevfik, Said Faik olsun. Onların hepsi orada bir şeyi vardır yani. Geçmişi, anısı, bir çay içmişliği, onun benzeri gibi değişik bir atmosferdir çünkü orası. İşte Cemal Süreyya'yla mesela Kadıköy'de Merkez Kıraathanesi'nde oturduğumuzda böyle yuvarlak masa toplantıları yapardık. O zamanlar oturdu parası verirdik işte. Herkes masaya oturan 10'ar lira verirdi. Öyle bir dergi çıkartırdık o zaman. Sanat El Kitapları diye, SEK diye bir dergi. O sırada işte Cemal Süreyya darphane müdürüydü. Darphanede müdürlük yaptığı dönemler. Tabii bir diyalogumuz vardı. Hatta ben işte onun oturduğuma Büyürdar Caddesi'nde onun olduğu sokakta da kaldım bir müddet yani o dönemlerde. İşte ne bileyim İlhan Berk olsun, Ece Ayhan olsun, Fazıl Hüsnü Dağlarca, bunun benzeri işte şairlerin çoğu benim yanıma gelip giderdi yani. Beyazıt'ta böyle sohbetimiz de olmuştur. O neyi çalan? Biz Aziz Baba'ydı. Hep beni onunla karıştırırlar. 2007'de işte Beşir Ayvazoğlu'nun bir Beyazıt'la ilgili kitabı çıkmıştı. Beyazıt'ı anlatan. Orada işte hem benden bahseder hem o Aziz Baba'dan hani bana benzediğinden bahseder. Herkes beni neyi çaldığımı zanneder. Yani halbuki Neyzen Aziz Baba'dır. O işte 2 sene oluyor rahmetli olalı. O benim bir Camilehan'da kalırdık mesela. Benim orada hala 1-2 tane depom var. O da orada yatıp kalkardı. Yani lokantanın önünde yazın, kışın hiç fark etmez. Yere böyle kartonlar serer, muşambalar serer. Orada yatıp kalkardı. Herkes beni ne çaldığımı zanneder. Halbuki Neyzen Aziz Baba'dır yani.
O da benim gibi sakallı böyle şey olduğu için birbirimize karıştırırlar yani. Tabii Lale'nin işte o hava kurumunun evleri vardı şimdi. Daha sonra otel oldu herhalde. Şey yaptı. Oralarda hep bizim akrabalar vardı. Oraları ziyarete giderdik. Oturmaya giderdik. Çoğu yer böyle aile yerleriydi yani. Daha önce çok oturanlar olurdu Laleli'de. Daha sonra oraları iş merkezi oldu yani. Ve benim çocukluğumda işte Aksaray, Fındıkzade'de oturduğumuz zamanlar oradan böyle yürüye yürüye Beyazıt'a kadar yürüye yürüye gelirdik ki o dönemlerde hep Laleli ailelerin kaldığı evdi yani. Bizim işte numizmatik derneğimiz Çemberlitaş'taydı. Koleksiyoncuların olduğu işte Cüneyt Ölçer, bizim Topkapı Sarayı'nın müze müdürü, efendime söyleyeyim Bülent Coşkun gene dernek başkanımızdı. O dönemlerde böyle hafta sonları, cumartesileri dernek toplantısı olurdu. O dernek toplantısından sonra Beyazıt'a bize gelirlerdi. Yani orada derneğe üye olanlar, koleksiyoncular bizden bir şeyler almaya gelirlerdi. Kimisi işte böyle madalya toplar, kimisi jeton toplar, kimisi kağıt para, kimisi madeni para, kimisi hatıra parası. Herkesin kendine göre bir branşı vardı. Biz de tabii onların ne topladığını bildiğimiz için elimize geçen bazı unik parçaları onlara ayırırdık yani. Onları dört gözle beklerdik. Mesela diyelim ki çarşamba günü değişik bir şey almışız. Mesela son altı padişahtan işte Edirne'si olur, Selanik'i olur, Kosova'sı olur, Bursa'sı olur. Hepsi fiyatları farklıdır yani. Normal sıradan bir sattığımız parayla o Edirne, Bursa, Selanik, Kosova gibi paralar daha az bulunur. Fiyatları yüksektir yani. Bir de mesela biliriz ki o koleksiyonu yapan kişi de Edirne vardır, Bursa vardır, Selanik vardır da Manastır yoktur mesela. Manastır elimize geçtiği zaman dört gözle onu bekleriz. Çünkü en iyi fiyata o alır. Koleksiyonu tamamlayacak ya. Ve böylelikle o derneğe faydamız olurdu. Yani derneğin bize faydası olurdu. Bizim de derneğe faydamız olurdu. O mesela 10. yıl madalyaları, işte Kore madalyaları, takımlar, onun benzeri madalyalar hep bizim elimizden geçerdi. Yani hatta İstiklal madalyası bile gelirdi. Rahatlıkla onlara satardık yani. Ki bir ara çok piyasada boldu yani. Her tezgahta aşağı yukarı görebilirdi insanlar. Bu dediğim 80'li yıllar yani 79-80 o dönemlerde en yoğun olduğu zamanlar. Şimdi burada işte Beyazıt Meydanı'nda sergi açtığım 64'ten beri sergi açıyordum ama tabii okula gidiyorum, işte pazar günleri geliyorum, hafta ortası geliyorum. Öyleydi. Daha sonra işte 79'dan 78'den beri devamlı oradayım yani aynı yerdeyim. O zamanlar işte eski paralar, pullar, böyle takılar, değişik objeler alıp satıyorduk. Bir de İç Bedesten'le de diyalogumuz vardı mesela. İlginç bir şeyler olduğu zaman alıyorduk. Hemen İç Bedesten'de dükkancılar vardı. İşte Bakırcı Ali vardı. Efendime söyleyeyim. Değişik böyle lakaplı insanlar vardı. Onlara mal toplardık yani. Onların biliyorduk ne alacağını. Kimisi mesela Osmanlı dilemi alır, kimisi daha farklı bir şey alır. Biz onu mesela devamlı onlarla irtibat halindeydik. Aldığımız şeyi hemen değerlendirirdik yani. Ve böylelikle piyasamız oluşurdu. Yani antika piyasası oluşurdu. Ben de işte demek ki ihtilalden önce 78'den beri beni orada tanırlar. Ondan öncesi de var tabii de o çocukluğumu falan bilmezler. Mesela beni
o 64'lerde tanıyan mesela şeyler de vardı işte. Kasap Osmanlılar, işte efendime söyleyeyim, Habil abiler şeyler. Tabii onlar rahmetli oldu. Mesela e, o bazen espri yaparlardı kendi aralarında. Derdi dedeyi ben kısa pantolonluyken tanırım gibi mesela. Hakikaten de o böyle çocukluğumun verdiği şeylerde ben de tanırdım onları. Çünkü oranın belli bir esnafıydı onlar. Sergi açmasalar da böyle sergileri dolaşır, bir şeyler toplarlardı yani. Ve ben de oradan tanıyordum onları. Ve çoğu tabii rahmetli oldu artık. Ancak şimdi mesela beni 30 sene önceki, 40 sene önce tanıyanlar tanıyor. Mesela 50 sene önceki tanıyanlar da bazen çıkıyor ama çok nadir. Çok nadir çıkıyor. İşte cuma günleri rahmetli Aracazım'da her cuma Helvacı Baba'ya Şehzadebaşı Camii'nde evde hazırlardık. Ekmek arası helva yapardık. Çantaya doldurduk orada. Herkes orada yaptığı helvayı dağıtırdı yani ekmek arasında. Normal yani şey helvası. İşte yaz helvası, kış helvası var ya böyle bir şeyi sattığı normal helvalar. Onlardan ekmeğin arasına koyardık. Sandviç gibi hazırlardık evde annemle beraber. Cuma günleri gelirdik. O Şehzade başında oraya Helvacı Baba derlerdi. Zaten Helvacı Baba da bizim şeydeydi. Kirazlı Mescid Sokağı'nın orası. Yani çocukluğum hep Helvacı Baba'da geçti zaten. Annemin sayesinde Allah rahmet eylesin. Hiç aksatmazdı yani. Her cuma orada helva dağıtırdık. Tabii o sırada başkaları da dağıtırdı. Yani biz onlardan da alırdık böyle şey olsun işte duamız kabul olsun diye. O dönemleri iyi hatırlarım yani. 60, 61, 62 dönemleri. İlk kitabımı işte 73 senesinin sonunda çıkardım. İşte herhalde Kasım Aralık olsa gerek. İşte 2 ay içinde kitap eskimesin diye herhalde oraya Ocak 74 diye tarih attılar. Şairler Üzülmesin kitabımı çıkardığım sene. Esas 73'ün Ekim veya Kasım'ı olması lazım yani. 3 ay öncesinden çıkarmıştık. Fakat tarihini o zaman Tipo baskı Ocak diye, hani kitap eskimesin, yani 3 ay için şey olmasın diye 74 tarihi atıldı. Ama esas aynı benim şeyim gibi, hani nüfus kağıdım 5 Kasım 15 Nisan 54 gösteriyor. Esas doğumum 5 Kasım 1953. Yani bu şey de öyle. Yani 73'te çıkmış ama 3 ay sonra 74 yazıyor. Benim de Kasım'da esas 53 doğumum. 6 ay sonra Nisan'da yazıyor yani nüfus kağıdıma. Sanki böyle ikisi arasında bir benzerlik var yani. Kitaplarımı işte kendim böyle sergiledim, kendim pazarladım. Daha önce babamın kitaplarını satarken kendi şiirlerimi böyle yazar kartonların üzerine böyle bir çamaşır ipinde onu sergilerdim. Yanlarına da kendim yaptığım resimlerle süslerdim. Böyle uzunlamasına bir sergi açardım değişik yerlerde. Yani işte sadece Beyazıt'ta değil de mesela Beyoğlu'nda Ağa Camii'nin duvarlarında mesela sergilerdim. Babamın kitaplarını pazarlardım. Sorarlardı bu şiirler bu kitaplarda var mı diye. Ben de derdim ki bu kitaplar babamın kitabı. Ben bunları satacağım, kendi kitabımı çıkaracağım diye şey yapardım böyle. Nitekim zamanla kendi kitabımı çıkardım işte. Bu sefer kendi kitabımı sergilemeye başladım. Askerden önceydi o işte. Daha sonra askere gidince böyle bir heyecanla geri döneyim de ikinci kitabımı çıkarayım diye böyle dört gözle bekledim askerliğimin bitmesini ve Acıya Kurşun Geçmez'i çıkardım. O zaman da işte tipo baskılar böyle bir de günde 100 tane 150 tane satıyordum. Yani bağıra bağıra, çağıra çağıra bir de sergiyi öyle süslüyordum ki yani herkesin yoldan geçen biri burada ne var gibisinden bir dikkatini çekiyordu.
işte Ağa Camii'nin önü, Fransız konsolosluğunun önü, Sular İdaresi'nin önü, şimdi Taksim'de cami yapılan yerin olduğu yer böyle senelerce orada sergimi açtım yani. Daha sonra da işte Beyazıt'ta da sahaflarda satılmaya başladı. Sonra ben kendim de satmaya başladım. Aradan bir zaman geçtikten sonra hem şeyde Beyazıt'ta sergi açıyordum. Hem de İstiklal Caddesi'nde Tokatlayan Pasajı'nın önünde akşam 8'den gece yarısı 2'lere 3'lere kadar gene sergim devam ediyordu yani. Biraz borca giriyordum. O borcu ödemek için gece gündüz çalışıyordum yani. Ne zaman borcum bitse biraz rahatlıyordum. Ondan sonra diyordum kitap satsa da olur, satmasa da, ama o ilk etapta o heyecanla bir an önce borçtan kurtulayım diye gece gündüz uykusuz da olsa Beyazıt'a geliyordum yine ve borçtan kurtuluyordum. Tabii askere gitmeden önce işte o şey herhalde işte ilk kitabımın çıktığı zaman orada işte böyle işte şiir matinesi oldu. Babam işte orada 4 şairdik orada işte. Ben vardım. Babam vardı. Tahir Taş vardı. Bir de Joseph Habib Gerez vardı. Hem şair hem ressam. Dördümüz böyle bir şiir matinesi yapmıştık orada. O bayağı ilgi görmüştü yani. Şey yaptık. Daha sonra da Casablanca Gazetesi'nde de şiir matineleri olurdu. Şiir yarışmaları düzenlerlerdi. Ben de işte orada birincilik aldığımı hatırlarım. İkincilik, üçüncülük aldığımı hatırlarım. Yani o dönemlerde 73 yılı bayağı benim askerden önceki en yoğun olduğum zamanlar. O dönemler. Şimdi Casablanca Gazetesi da tarihi oldu mesela. O hemen Pera Palas'ın o yan tarafındaydı. Bayağı meşhurdu o gazino. Çoğu şeyler orada olurdu. Yani etkinlikler, işte yemekli geceler yaparlardı, şairler toplanırdı, şiir yarışmaları düzenlerlerdi. Ben de onlara katılırdım böyle. Derece almak da hoşuma giderdi. Tabii, yani yazmadığım gün yok gibi, ama onları hep böyle dinlendiriyorum, bir kenarda topluyorum. İşte bakalım kısmet olsa da yeni bir kitap halinde şey yapsam yani. Şimdi işte 19 Mayıs'ta yine şey yaptık. Acıya Kurşun Geçmez'in 12. baskısını yaptık. Bir de böyle bir seçmeler oldu. Hem ölüyüm hem diriyim, yaşayan 4 ölüden biriyim diye bir kitapçık hazırladık. Onun içinde de işte İngiliz şair Richard Mackay'nin çevirileriyle birlikte hem Türkçe hem İngilizce benim şiirlerimden böyle bir antoloji niteliğinde bir şey yaptık. Neyzen Tevfik'ten seçmeler yaptık. Sait Faik'ten seçmeler yaptık. Orhan Veli'den seçmeler yaptık. Böyle dördümüzün böyle bir komprime bir kitabım olmuş oldu. Şimdi ismini de hani diyor, okuyup da ilgisini çekenler diyor ki hani diğer üçü nerede diyor. İçinde diyorum, söylemiyorum sürpriz olsun diye. Zaten onların böyle fotoğrafını görüp şiirlerini de görünce anlaşılıyor olay yani. Tabii. Onlarla mesela otururduk, çay bahçesinde sohbet ederdik. Ben onlardan feyz alırdım, onlar benden feyz alırdı. Zaman zaman alırlardı beni, okula götürürlerdi, amfilerde mesela müzik dinletisi yaparlardı. Benim şiirlerimden böyle mırıldanırlardı, onu bestelerlerdi. Ben de onlara böyle şey olsun diye okula giderdim mesela, onları izlerdim. Benim de hoşuma giderdi böyle. Bazen paneller verilirdi, bir şeyler olurdu. Devamlı beni çağırırlardı yani. Ben de işimi gücümü bırakır, onlarla birlikte aralarına katılırdım. O da beni böyle doyururdu yani. O da işte böyle askerden geldikten sonra böyle bir 70'li yılların şeyi, Yeşilçam uçurumunda figüranların dramını yaşadık yani o dönemlerde. İlginç tabii, böyle belki dedim şey olur,
zamanla böyle başrolde bir oynarım gibisinden bir heyecan var. Zaten o yaşlardaki insanların hep şeyi böyle ünlü olmak, başrolde olmak böyle. Ama uzun müddet şey oldu böyle işte, figüranlık dönemim oldu. Ta ki 87'de Nur Sürer, Savaş Dinçel, Mehmet Aslantuğ'un ilk filmi Ateş Böceği ne kadar hep böyle ismim yazmazdı yani. İşte ben o gün figüran olarak giderdim. Mesela Yağız filmden veya herhangi bir filmden. Oradan işte 3-5 kuruş alıp günü kurtarmanın telaşesi var. Cep fotoğrafmanları olurdu işte. O cep fotoğrafmanlarında oynardım. Efendime söyleyeyim. İşte değişik pilotolarda çalışırdım. İşte Stavro'nun köşkünde, Yeşilköy'de 3 gün çalışırdım. Feriköy'de ve Plato'da 2 gün çalışırdım. Böyle o dönemler hep böyle film piyasasının içindeydim. Ama şey zamanı daha sonra şey yaptım yani. İsmimi yazdılar. Ateş Böceği diye bir film çevrildi. O zaman da böyle fragmanda devamlı beni gösterdi bir hafta. O zaman da televizyon sanıyorum bir kanal. Herkes mecbur o filmi seyredecek. Akşam da böyle şeyden Beyoğlu'ndan ara sokaklardan geçtiğim zaman böyle pencerelerden kadınlar böyle bana seslenirdi. Akşam seni seyredeceğiz, akşam seni seyredeceğiz diye. Ben de kendimi böyle bir artist şeyiyle sevinirdim yani o dönemlerde ama böyle arkasından işte bir 90 senesinde bir Karanlık Sular diye bir film oldu. Orada ismim yazıldı. Sonra Hünkârın Bir Günü diye Fatih'le ilgili bir film oldu. Bu Payidar Tüfekçi'nin oynadı işte. Atla geliyor da işte ben de orada kehanette bulunuyorum böyle. Böyle ilginç bir şey. Onda işte ismim yazdı. Ondan sonra daha değişik böyle birkaç şey de yazdı. Sonra bu Avrupa Yakası'nda yine bir dizide oynadım işte. O Ata Demirer, Yavuz Seçkin böyle piknik yapıyorlar bir ormanda. Ben de Süleyman amcayı oynadım orada işte. O biraz ses getirdi. Yani herkes böyle ilkokul talebeleri falan çok komik bir rolmüş o. Çalıların arasından çıkıp böyle sesleniyorum onlara. Hatta Ata Demirer diyor ki hakikaten korktuk ya dedi böyle birdenbire. Ve onu defalarca bana tekrarlattılar. Böyle çalıların arasından çıkıp sesleniyorum böyle. En son artık olmadı gibisinden. En son böyle bayağı seslenmişim ki hakikaten dedi korktuk ya dedi falan. O bölüm işte biraz beni şeye tanıttı. Okura da o zaman biraz daha rahat ulaştım. Arkası gelmedi gerçi. Daha sonra işte Metin Erksan bana Namık Kemal'i oynayacaksın diye şey yapmıştı. Biraz ona benzetiyordu beni. Ama bütçe alamadı şeyden. Öyle kaldı. Yoksa 88 senesinde Namık Kemal'i oynasaydım belki biraz daha böyle sinema şeyinde farklı bir yer edinebilirdim ama o kısmet olmadı. Tabii kendi kitaplarımı sergiliyorum. İşte onun yanı sıra eski paralar, pullar, işte tesbih falan da koymaya başladım. İşte akmasa damlıyor derler ya. Günlük yaşıyoruz zaten. Bir gün bir günü tutmasa da Allah'a şükürler olsun. Allah kimseye muhtaç etmesin. İşte bugün böyle, yarın nasıl olur hiç bilemiyorum. İşte adalara giderdik, gezmeye giderdik. Sonra ben biraz böyle mesela yaratıcı bir şeyim vardı benim. Mesela bizim o Şehreminli Lisesi'nin yan tarafında Selçuk Kız Enstitüsü vardır. Şimdi hala duruyor mu bilmiyorum. Onun bahçesi bayağı geniş bir alandı mesela. Biz ağaca çıkıp ağaçtan ağaca köprü yapar, böyle uzunlamasına kulübe yapardım şeyin üstünde, ağacın üstüne. Ve bizi kovaladığı zaman bekçi, o çocukluğumuzda hemen tırmanırdık, bizi aşağıda beklerdi. Halbuki biz mesela 8-10 tane ağacın arkasındayız yani.
o şeyden bir ağaçtan bir ağaca köprü yapmış ve en son ağacın orada da kulübe gibi işte böyle tahtalardan, o zamanlar tabii inşaatlar falan çok oluyor ve biz de böyle o çocuk şeyimizde tahtalar topluyoruz, ediyoruz. Böyle çok severdim kulübe yapmasını. İşte boş arsalara yine böyle bir üstünü kapatayım, içine girelim, oturalım gibisinden böyle bir heyecan verirdi bana o dönemlerde. Arkadaşlar da çok severdi yani şeyimi, o tip çalışmalarımı. Tabii giderdim. Mesela çocukluğumda babamla birlikte Çakıl Gazinosu, Gar Gazinosu, değişik böyle gazinolara giderdik. Sonra babam da böyle bir yemekli geceler yapmaya başladı. Şairlerin toplandığı böyle yemekli geceler. İşte Rouge Noir, ondan sonra Gaskonyalı Toma, efendime söyleyeyim Saksonyalılar, değişik yerlerde değişik böyle geceler yapardı. Mesela davetiye basardı. Öyle 50 kişilik bir garanti verirdi oraya. Yemekli bir gece yapardı. Mesela havuzlu lokanta kapalı çarşının içinde. Öğlen yemeğine gelirdi herkes. Hem müzik olurdu hem şiir olurdu. Yemekli bir şey olurdu. Veya işte ne bileyim Boğaz'da böyle lokantalarda palet 1, palet 2, işte değişik bir yerlerde Bostancı'da Sal Restoran mesela, hani gazino türü şeylerde hep böyle geceler yapardı. Ben de ona destek olmak için yanına giderdim böyle işte. Şiir okurdum. İşte böyle yerel sanatçılar olurdu. Onlar çıkardı, şarkı söylerlerdi, şiir okurlardı. Ben de onun yanında böyle yardımcı olurdum. Bayağı değişik yerlerde babamın sayesinde gün geçirirdim yani. Biz tabii zaman zaman giderdik. Böyle kır gazinoları olurdu mesela Sarayburnu'nda. Mesela orada şey yapardı. Kireçburnu'nda Ali Baba vardı. Hala var sanıyorum. Orada balık yemeye giderdik. Öyle işte rahmetli babamın o tüccarlık döneminde hep böyle değişik yerleri çok severdi. Babam işte biz de tabii mecburen şey yapardık mesela içmelere giderdik mesela orada pansiyon yapardı. Sabahın köründe kalkardık işte o suyu içerdik işte mideyi temizliyor diye falan. O dönemlerde hep böyle değişik yerlerde lokantalara da giderdik. Ben genelde böyle işte bakkaldan şey yapardım. İşte Migros gelirdi, Migros'tan alışveriş yapardım. Bir de böyle kendim keşfettiğim işte farklı bir yerler olursa oralardan yani genelde hep işte bakkalı mesela biz şeyde oturuyoruz mesela diyelim Şen Apartmanı'nda diyelim ki Şehzadebaşı'nda bir yerde bir bakkal var mesela ona gideceğim veya işte ne bileyim o Vefa'da bir şey var bakkal var ona gideceğim alışverişe hep öyle geçerdi. O zaman da işte bayramlarda da babam rahmetli Mahmut Paşa'ya getirirdi. O piyasayı çok iyi bilirdi o. Oradan böyle bir ayakkabı mesela şey işte pantolon olsun bayramlık şeyleri hep Mahmut Paşa şeyinden alırdık yani. Orada mesela atalar vardı herhalde benim hatırladığım kadarıyla. Böyle marka yerlerden mesela alışveriş yapardık. Babamın işte o zenginlik döneminde işte ben 8-9 yaşında olduğum zamanlar mesela bayağı ilginç anılarımız olmuştur yani. Sokak satıcıları işte böyle ilginç yani işte. Benim zamanımda işte lahmacun satarlardı mesela. İşte nallı kuzu diye de espri yaparlardı. Özellikle de onu duyduktan sonra başkaları da yemeye çalışırdı yani. Öyle dedi diye. İşte sokak satıcıları mesela ne bileyim şey yaparlardı. İşte pamuk helva dedikleri o şekeri oradan atar böyle.
O oradan tahtaya böyle pamuk helva yapar. Efendim böyle kimisi şey yapar, böyle muhallebi türü bir şey vardır o, böyle parça parça kesmiştir. İşte böyle Şam tatlı dedikleri bir şey vardır mesela. Onu satar. Kimisi turşu satar. Kimisi işte macuncu vardır. Macun satar. Kimisi böyle işte e, leblebi helvası yapmış. Leblebi helvası satar. E, Yani kimisi ay çekirdeği satar. Kimisi kabak çekirdeği satar. Yani hep böyle esnaf, farklı farklı şey vardır. Bir de benim mesela çocukluğumda işte babamın işleri yoğun olduğu için böyle berberler bayrama yakın hep dolu olurdu. Çok da kalabalık olurdu. Şey vardı, sokaklarda koltuk berberleri vardı. Böyle hiç onları unutamam. Yani adam koltuğu atmış şeye mesela, o Mahmut Paşa taraflarında seyyar berber yani. Koltuğu var. Elinde de işte böyle tıraş makinesi var. Bir de o öyle kör olmuş ki tıraş makinesi. Gözümden yaş gelirdi. Babam beni böyle oraya oturttuğu zaman bir asker tıraşı yapardı yani. Başımda saç kalmazdı. Bir de o böyle yaparken şeyi böyle yolardı böyle bazı şeyleri. Onun şeyi gözümden yaş gelirdi. Çocuğum da sesimi de çıkaramazdım. Oraya gittiğim zaman yandım diye böyle kendi kendime bir tuhaflaşırdım yani. Bilhassa Ramazan bayramı, Kurban bayramı, işte o telaş içinde özellikle beni hemen oturturdu şeye. Zeyre'ye gelirdim işte, abimin o zaman ben ilkokula giderken abim de işte Vefa Lisesi'nden mezun olduğu dönem şey yapardık. Onun arkadaşları ders çalışmaya gelirdi. Onlar bize gelirdi. İşte abimle ben de abimin yanında onların şeyine gelirdim. Zeyle'ye, evlerine gelirdim. Hep böyle bayağı eski böyle işte konak türü binalarda otururlardı. Böyle çocukluğumda hep o aklımda kalmıştır. Şimdi buraya gelirken de hep onlar gözümün önüne geldi böyle. Sokakların arasından geçerken. Allah şeyden işte Kirazlı Mescid Camii'nden hiç çıkmazdım. Öyle devamlı orada böyle namaz kılardım. Bir de işte o çocukluğun verdiği şeyle mevlüt okunurdu. İşte şeker dağıtırlardı. Kandillerde simit dağıtırlardı. Böyle o da beni böyle oraya şey yapardı, bağlardı. Böyle bir de o sessizliğin içinde hani böyle devamlı böyle bir sanki Osmanlılar dönemini yaşardım yani. Bayağı etkilerdi beni. O mesela mezar taşları olsun, o her gördüğüm şeyi Nasrettin Hoca'ya benzetirdim yani. O çocukluğumda böyle beni çok etkilerdi. Bizim oralarda da bayağı şey vardı işte. Hala da var gerçi de hep böyle Osmanlı mezar taşları. Ben de o zamanlar 7-8 yaşındayım mesela. Çok etkilenirdim bu mezar taşlarından. O kavuk şeklinde şey olarak beni çok etkilerdi yani. Genelde hep otobüsle şey yapardım yani o zamanlar. Bir de okul şeyi pasomuzda olduğu için öğrenci bileti 25 kuruş mesela kolay olurdu. Bir de şey de olurdu. Mesela Kadıköy'de Suadiye'de yazdığımız vardı bizim. O zaman tramvay vardı Kadıköy Bostancı tramvayı vardı. Uzun müddet kalkmadı o mesela. Ona binip de Suadiye'de inmek beni mutlu ederdi. Orada inerdim. Hemen ilk işim Sinalco Kola diye bir kola vardı böyle. Coca-Cola'dan da fazla böyle keskin. Herkes içemezdi yani onu. Çok sert bir Coca-Cola. Özellikle gelirdim, o büfeden onu içer, eve öyle giderdim. İşte Suadiye Plajı'nın yan tarafında
Suadiye sahil sitesi vardı. Bizim de orada Yosun Blok A8'de bir dairemiz, yazlığımız vardı. 1964'ten 74'e kadar orada yazlığa geldik. İşte ben oradan askere gittim Erzincan'a. Böyle işte abim orayı sattırmış 75 senesinde. Bedavaya vermişler. Daha sonra işte bir gideyim bakayım ne oldu, ne bitti diye. Bizim denize girdiğimiz yerler tabii. O zaman yazlıktı. Kışın kimse olmazdı orada. Şimdi hem yaz hem kış oturan var mesela. Bizim denize girdiğimiz yerler hep beton olmuş. Kabinleri de görmüştüm bizim. Orada herkesin kabini vardı mesela. Yosun blok, işte deniz blok, çam blok, güneş blok diye 4 blok vardı. Hepsinin kabini vardı o sahilde yani. Herkesin dairesine göre ait olduğu bir kabini vardı. Oradan kabinde hani yapıp denize girerdik. En son gittiğimde o sahildeki şeyi gördüm. O kabinler böyle kalmış aslında ama daha sonra gitmedim. Herhalde orayı yıktılar. Yeniden yaptılar gibi. Bir de yan tarafımızda Necat Berdi'nin köşkü vardı. 4 tane yalısı vardı. Necat Berdi'nin Tuzla 1, Tuzla 2, Marmara 1, Marmara 2 diye. O zamanın parası her biri 500 bin liraydı. Yani 4 tanesi 2 milyon. Ki o zamanlar büyük para yani. 75 bin liraya aldığımız o bizim yazdığımız mesela kaç tane alırsın yani o 500 bin liraya? Demek ki 6 tane. 6 tane alsan değil mi? Öyle bir şey ki 4 tane şey var. Böyle bayağı o şeydi yani. Böyle armatör gibi birisiydi yani. Oğlu da benim arkadaşımdı. Bülent Verdi. İşte Amerika'da falan okurdu, gelirdi. Böyle bir arkadaşlığımız olurdu yani. Onun atölyesine girerdim. O uçak maketleri falan yapmış. Onları gösterirdi. Bana yapardı. Hatta geçenlerde bir radyo programında onun isminden söz ettiler. Bir şey oldu galiba işte. Bülent Verdi diye. Ben hatırladım Necat Verdi'nin oğlu olduğunu. Benim dediğim işte demek ki 64'ten sonraki 10 sene içindeki şeyimiz, arkadaşlığımız yani. Tabii at arabaları böyle çok enteresandı. Böyle her şeyde vardı yani, her sokaktan geçerdi. Bilhassa o at arabalarında mesela şeyler işte gıda malzemesi mesela işte kışlık erzak olur, havuç, lahana, pırasa, patates, soğan, patlıcan o gibi şeylerin satıldığı at arabaları olurdu. Devamlı mahallemizden geçerdi. Sonra kavun, karpuz satışları hep o at arabalarıyla olurdu. Yani onlar tabii, onları çok iyi hatırlarım. At arabalarını. Tabii sahaflarda işte en son bundan bir ay önce bizim oranın duayeni İbrahim Manav da rahmetli oldu. Mekanı cennet olsun. Oranın şeyiydi yani. Duayeniydi. Oranın sayılı esnaflarından biriydi. İşte eskisi gibi kimse kalmadı. Yani eskiden daha böyle şey olurdu orada. Sahaflar arasında mezat olurdu böyle. İyi kitaplar çıkardı. Bir yerden alınan kitap orada pazarlanırdı. Sahaflar kendi aralarında böyle bir şey yaparlardı. Talepte bulunurlardı. Açık arttırmayla o bahçede İbrahim Müftü Berekan'ın olduğu yerde devamlı müzayede yapılırdı belirli zamanlarda. Mesela esnaftan birisi bir yerden mal aldığı zaman onu değerlendirirlerdi. Herkes sebep nasibini alırdı yani. Herkesin kendine göre bir branşı olduğu için kimisi işte roman türüne alır, kimisi felsefeye bakar, kimisi işte şiirdir, kimisi delemedir veya işte ne bileyim sayılı
eserdir, eski baskıdır, fiyatı yüksektir. Böyle o gibi şeyler olurdu. Ama şimdi genelde biraz böyle sahaf ikinci el birkaç tane ikinci elimiz kaldı. Onun dışında hem yeni kitap hem ders kitapları çoğunlukla. Biraz da böyle çerçeve türü işler de oluşmaya başladı. Ne bileyim mesela şeyde sahaflarda mesela seccade satılmaya başladı. Veya işte ne bileyim daha farklı şeyler olmaya başladı. Zemzem suyu mesela. Veya işte ne bileyim böyle kitabın dışında farklı böyle şeyler mesela kokuydu veya işte öyle sahafın dışına çıktı bir yerde yani ticarete döndü. O açıdan biraz herkes şikayetçi gibi oluyor ama gerçi onun da kendine göre bir şeyi var artık. Yani ne kadar şikayetçi de olsalar yani adamcağız kitaptan para kazanamıyor. Ama mesela seccadeyi koymuş oraya. Seccadeyi günde 50 tane satıyor belki de. Kitabı 50 günde 2 tane satıyor. Yani o duruma düşünce mecbur o da haklı. Yani rahmetli işte geldiği zaman böyle bana selam vermeden gitmezdi. Böyle taksiden inerdi. Böyle biz selamlaşırdık. Dükkanına giderdi. Onun şeyleri vardı. Müritleri vardı. Mahmut amca olsun. Değişik arkadaşlar hep benimle sohbet ederlerdi. Ramazan'da iftardan sonra Çorlu Ali Paşa Medresesi'nde böyle Ramazan sohbetleri yapardı. Biz böyle toplanırdık. İşte onun yeğenlerinden sahaf bir arkadaşım vardı benim Recep. Ve o 34 numarada. Bilhassa onunla beraber iftardan sonra giderdik. Onu böyle hayranlıkla dinlerdik şeyde. Çorlu Ali Paşa Medresesi'nde. O bir yandan nargile de içerdi. Nargilesini de tüttürürdü. Ve böyle nüktedan tarafı vardı böyle işte. Böyle Bektaşi fıkraları anlatırdı. Böyle esprili fıkralar anlatırdı. Orada herkes onu böyle hoş sohbet dinlerdi yani. Daha sonra bizim Beyazıt'ta mesela toplanırdık işte kendi aramızda Ahmet Özsen olsun veya işte İbrahim Şirin olsun veya onun yanına gelip giden böyle bir kalabalık çay bahçesinde otururduk. Gene onun sohbetini dinlerdik. O dönemlerde 80'li yılların başı yani. Hatta ihtilalden önce de 79, 78, 79 o dönemlerde de şey yapardık. Onun sohbetlerine katılırdık yani. Tabii o zaman böyle daha farklı yani semt olarak da farklıydı. İşte şey de mesela biraz çocukluğumda oturduğum ev biraz daha ferahtı. Şimdi mesela uyduruk bir şey yapmışlar. Yani Fransız balkon yapmışlar. Yani balkon diye bir şey yok. Ama mesela bizim oturduğumuzda ben bahçeye çıktığım zaman bir kiraz ağacı vardı, bir meyve ağacı vardı. Yani bir böyle toprağa basabiliyordum yani. Şimdi o olay yok. Her taraf beton yığını oldu. Ve insanın ruhunu daraltıyor yani. Şey yok. Yani o eskiye kıyasla alt üst olmuş bir şey yani. Hiç kimse kolay kolay alışamaz aslında yani. Mecburiyetten öyle yani. Ferah ferah odalar gitmiş. Ufacık ufacık koridor yapmış. Ufacık odalar yapmış. İşte zaten ufacık yeri daha da ufatmış. İnsan biraz şey oluyor yani sanki Allah'ın gücüne gitmesin mezara girer gibi böyle bir hissediyor. Ama öbür tarafta bir ferahlık mesela. Sanki böyle bir sofa var mesela işte. O benim doğduğum konakta fevkalade bir şey vardı yani. Sofası vardı ki
bahçeye bakan yerde böyle bir ferahlık, yani böyle karşında ağaçlar, meyve ağaçları, şeyler, uzun bir koridor, tahta hem de böyle insana böyle bir sıcaklık veriyor, bir ferahlık veriyor. Ama şimdi bir beton yığını içinde kalmış her şey. Ve her şey ufacık ufacık olmuş. İnsanı huzursuz ediyor yani. Alışamıyorsun zamanla. Tevfik Paşaların konağı. Hemen 16 Mart Şehitler Caddesi'nden girdiğinizde o doktor Sunullah var yanında. O da o haliyle mesela betondur. Üniversitenin şeyi galiba orası. Onun ilk olan konak. Ve onun yanında da Refik Paşaların konağı var. Öyle cumbalıdır, şeydir. O cumbalıda biz oturduk. Yani ikinci katında. Yani işte şey de oradaydı, Naide Hanım da oradaydı, Sacide Hanım da oradaydı. Hep uzun seneler komşuluk yaptık biz onlar. Oradan taşındıktan sonra da. Yani bir ninemiz vardı mesela. Arap nine derdik ona, biraz böyle esmer diye. Yani böyle hoş sohbetti. Bayağı da yaşlıydı ama benim 9-10 yaşında olduğum zamanlarda. İşte taşınmıştık oradan. Onun bayramlarda ziyaretine gelirdik ailece. Böyle bizi gördüğünde sevinirdi yani. Eski günler başlardı anlatmaya böyle şeye. O kiracılık dönemimizi falan. Hoş sohbet bir insandı yani. Çok zor. Mesela şimdi ben oturduğum binada kimin nerede oturduğunu bilirdim. Hani ne iş yaptığını bilirdim. Hepsini tanırdım. Bilirdim yani. Eşini de bilirdim. Çocuklarını da bilirdim. Ne iş yaptığını da bilirdim. Ama şimdi benim kaldığım yerde 35 dairelik 2 bloğumuz vardı. Onu yıktılar. Yerine böyle 14 katlı bir şey yaptılar, bina yaptılar. 42 daire, aşağıya dükkan yaptılar. Ben şimdi eski şeylerden, o ev sahiplerinden belki 5 kişiyi geçmez yani. Çoğu zaten 35 dairenin 30'u orayı satıp başka yere yerleşmiş. Bir tek 5 kişi biz kalmışız orada. Kimin ne? Benim yan tarafımdaki komşu kim? Üst tarafımın yanındaki komşu kim? Bu taraftaki kim? Hiçbirini bilmiyorum. Mesela yöneticiye dedim ki, ya burada oturanların bana bir listesini veremez misin? Yok dedi, veremem dedi. O dedi yasak dedi. Şaşırdım kaldım. Hani ben o mesela deseler ki yolda karşılaşsak, ben işte Uyanıker Apartmanı'nda 9. katta şu dairede oturuyorum dese, Allah Allah diyeceğim, hani hiç karşılaşmıyoruz ki mesela. Bazen nadir de olsa ben hani içeri girerken dışa kapıdan birisi çıkacak. O Hüseyin Avni dede hoş geldiniz diyor, genç bir çocuk mesela, beni tanıyor. Onun dışında böyle bir şey yapamıyorum yani. Kimin nerede oturdu, misafir mi geliyor, misafir mi gidiyor. Hiç anlayamıyorum. Bir de çok biçimsiz yapmışlar şeyi. Yani caddeye paralel olması gereken şeyi böyle bir tuhaf yapmışlar ki. Yani oraya girdiğiniz zaman o acayipliği muhakkak hissedersiniz. Ve benim orası zaten zemindeydim ben. Bahçeye çıkıyordum ne güzel. İncir ağacım, kiraz ağacım, malta eriklerim, ayva ağaçları, aklınıza elma ağacı, portakal ağacı, o kadar güzel şeyler vardı ki hiçbiri kalmadı. Hepsini yok ettiler. 8 tane kiraz ağacı vardı mesela ki yemesen de benim o evin önünden geçen şöyle bir bakıyordu yerdeki kirazları görüyordu. Bir de şöyle kafasını çevirip o kiraz ağacına bakıyordu mesela. O bile insana bir mutluluk veriyordu yani. Onlar hepsi yok oldu. Bu işte Gözcü Baba'daki bir tane siyah dut vardı, bir tane beyaz dut vardı. Yukarıdaki komşu elini uzatsa bir pencereden siyah dut yiyecek. Öbür pencereden
beyaz dut yiyecek, öbür pencereden kiraz yiyecek, öbür pencereden incir toplayacak, öbür penceresinden ayva toplayacak. Öyle bir güzellik. Şimdi hepsi yok oldu gitti. Bir beton yığını 14 kat yaptılar. Altıda dükkan yaptılar. Onunla beraber 15. Onun altını da otopark yaptılar. Onunla beraber 16 oldu. Ama insana böyle bir huzur vermiyor. Yani 2 blokta her katta 4 daire vardı. Yani 2 blok 4'tü. 5 katlı, ben zemindeydim mesela. Şimdi bunu yıktı. Her kata 3 daire yapmış. O kadar boşluk kalmış ki yani. Oraya da araba galerisi yapmış. Geçen pazar gittiğimde bir baktım. Arabaları yığmışlar. Yani insanın ruhu daralıyor. O şeyler gitmiş. Hani ağaçlar yok, bir şey yok. Sadece 10 tane araba böyle bekliyor. İşte bir tuhaf. Benim zaten 57 metrekareydi. Ufaktı ama balkonum vardı. Mesela şeyim vardı, genişliğim vardı. 3 odam vardı, ferah ferah. Şimdi mesela gene 3 odam var ama ufaltmış, 48 metrekare yapmış. Yani odanın bu kadar büyüklükte bir odam yok. Bunun yarısı kadar 3 tane oda düşün. Uzunlamasına. Daracık bir koridor düşün. Yani oradan oraya gitmeye. Allah'tan şeye bakıyorum. Caddeye bakıyorum da o hani Fransız balkonu yapmış. Onu açtığım zaman içeri bir hava geliyor. Öbür taraf, benim karşı dairem yanmış. Apartmana bakıyor. Yani hiçbir şey yok. Ben gene hiç olmazsa Gözcü Baba'nın selvi ağaçlarını görüyorum, minareyi görüyorum, şeyi görüyorum. Oradaki bir yaşam belirtisi var. Öbür türlü apartmana bakacaksın. Onlar çok güzeldi işte, anlattım ya, biraz önce söylemiştim. O mesela bize gelmiş memleketten, kuru üzüm gelmiş mesela. Onu tabak tabak dağıtırdım. Efendime söyleyeyim, bayramda, yılbaşında böyle devamlı hiç boş gitmezdim. Pekmez gelirdi teneke teneke. Teneke teneke zeytinyağımız, hani zeytinliğimiz vardı, şeyimiz. Zeytin gelir mesela. Komşulara böyle dağıtırdım. Hani mesela zeytinyağı dağıtırdım, pekmez dağıtırdım. Efendime söyleyeyim, iyi de gelir mesela böyle çuvalla. Bütün komşulara dağıtırım. İşte ne bileyim, o ilişkiler çok güzeldi yani. Kendi aramızda böyle bir paylaşma vardı yani. Bir aile gibi yani. Onlar bize gelir, biz onlara gideriz falan. Şimdi hiç öyle bir şey yok. Yani bakıyorum da kimse kimseyi tanımıyor bile. Böyle bir tuhaf dünyadayız yani. Aslında işte bu yaş ilerledi aslında. Hani pek düşünüyorum diyemem tabii. İşte bizim Fındıkzade'de bir dairemiz vardı. Bir de Aksaray'da Arslan Bey apartmanında bir dairemiz vardı. Bir de Fındıkzade'de de Taflan Apartmanı. Böyle işte o da 5 bloktu, o zamanın bayağı zengin apartmanlarından. Şimdi hala duruyor orada. Biz orayı 63 senesinde almıştı babam rahmetli. İşte 64'te kaybettik biz orayı. Haciz geldi. Ama alan insan insaflıymış. Bizi 64'ten 68'e kadar çıkartmadı. 68'de çıkaracağı zaman da şehir emrinde Basra Sokaklı bir daireye bu tuttu. Bir senelikte oranın 500 liradan 6.000 lira kirasını verdi. Bizi oraya çıkarttı o zaman. Yani insaflı bir insanmış. Fakat babamdan hani çok fayda görmese onu yapmaz hani sanıyorum. Yani 64'te haciz geldi, ev gitti yani elimizden. Ama 64'te oturduk, 65, 66, 67'de de oturduk. Ve insaflı adam bizi bir senelik kiramızı verdi. O Masura Sokak Ziya Apartmanı'nda derdinden kurtardı, ev derdinden. Ertesi senede zaten kira 500'de 600 oldu.
Öyle artık kiraya ödemeye başladık. Derken işte babama omuz verdim, biraz destekledim falan derken biraz kendini toparladı. Böyle işte gene mutlu ve huzurlu rahmetli oldu yani. Hiç şikayeti olmadı. Vallahi Fatih işte baya böyle enteresan bir yer. Bütün tarihi ayağının altında mesela. Benim anacığım Fatih Camii'nden kalktı. Veya işte ne bileyim çoğu yakınlarım efendime söyleyeyim işte yakın camilerden mesela. Benim işte ne bileyim ben Şehzadebaşı Camii'nde bayram namazı kıldım. Beyazıt Camii'nde bayram namazı kıldım. Efendime söyleyeyim Sultanahmet Camisi olsun. Ne bileyim böyle işte Koca Mustafa Paşa, babamla birlikte bütün camilerde bayram namazı kılmışımdır mesela o çocukluğumda. Onları hiç unutamam. Bilhassa mesela Ramazan ve Kurban Bayramı'nın verdiği o heyecan, işte o dışarı çıktığında mesela bayramlaşma telaşı şeyi insanı mutlu eder, huzurlu eder. Ne bileyim bir Hırkayı Şerif'e gidişimiz mesela rahmetli anacığızımla o bize böyle bir şey verir yani huzur verirdi yani. Onları hep yaşadığımız için Fatihli olma güzel bir şey yani. Sonra bakıyorum çoğu insan da şeyler yani Süleymaniye, Vefa, Şehzadebaşı, Fatih bakıyorum orada yaşamış ve İstanbul'un farklılaşmasını hep oradan takip ediyorlar ve hep devamlı o eski yaşadıklarını hissediyorlar. Onları özlüyorlar böyle yani. Ben de işte onlardan biriyim. İşte babam şairliği var babamın. İşte ninem de rahmetli işte bizim yanımızdaydı. Annemle babamı zamanında o büyütmüş işte. Annemle babam ilkokula giderlerken tanışmışlar. Beraber böyle akraba gibi. Daha sonra evlenmişler. Önce Manisa'da işte oturmuşlar. Annemin babası gene orada. Dedemi hatırlıyorum. İşte bir de ninemin oğlu vardı. O da dayım sayılırdı. Onu da hatırlıyorum. İşte Semerci Şükrü derlerdi dedeme. İşte o zamanlar semer yapardı. Ninemin oğlu da semerciydi. Yani o zamanlar iyi semer yapmak bayağı şeydi. Çok revaçtaydı. Manisa'da biz tatile gittiğimizde ben de çocukluğumda onları görür böyle sevinçle yanlarına giderdim. Hele böyle kavun karpuz alıp onların yanına uğradığımda o kadar böyle coşkuyla giderdim ki bazen böyle onların eşeklerine binerdim, şey yapardım, çocukluğumu yaşardım. Güzel geçerdi. Bir de işte annemin annesi 34 yaşında rahmetli olmuş mesela. Annem bile doyamamış annesine. O sırada işte üvey anneannem onu da şey yapardım, görmüştüm. 2 tane de teyzem vardı işte. Baba bir, anne ayrı. 2 tane teyzem vardı. Sonra işte İzmir'e yerleşiyorlar. Abim İzmir'de doğuyor. 1949'da. Ben de işte İstanbul'da doğuyorum. Böylelikle işte bir köy hayatı bir şehir hayatına dönüşüyor. Ve onların arasında ben de çocukluğumu yaşıyorum. İşte derken abim kimya mühendisi oluyor. Kardeşim akademisyen oluyor, öğretmenlik yapıyor. Derken işte 2 sene öğretmenlikten sonra İngiltere'ye gidiyor. Orada uzun yıllardır orada aşağı yukarı 40 sene oldu. Bir ayağı işte orada, bir ayağı burada. Zaman zaman geliyor. Bakalım kısmet olursa 2 sene sonra da
emekli olacak. İnşallah belki kesin dönüş yapar mı bilmiyorum ama Allah nasip ederse görüşürüz inşallah. Sağ olsun o da işte her hafta bana böyle mesaj çeker telefonda. İşte abi ben iyiyim, sağlığına duacıyım diye. Onun sevincini yaşarım. Bir de doğum günlerinde böyle haberleşiriz. O beni arar. Ben onu ararım. Öyle şey yaşarız. Ve işte ben onun yanına gittiğimde bayağı böyle bir 40 günlük bir şeyimiz oldu. Benim de İngilizceye çevrilen kitaplarımdan oraya da bir miktar götürdük. Orada da bayağı böyle bir etkileyici çevre edindim. Hem yerli hem İngiliz olarak. Değişik böyle yerlerde resitaller düzenledik. İşte Ozanlar Kahvesi'nde, Wood Green'de, kütüphanede olsun böyle sergiler açtık. İşte kardeşim resim sergisi açtı. Ben de işte kitaplarımı tanıttım. İşte ben Türkçe okudum, Richard McCain İngilizce okudu. Böylelikle orada Forest Yayınları'nın sahibiyle tanıştım. Değişik sanatçılarla bir araya geldim. O da beni mutlu etti. İşte derken böyle değişik bir atmosfer içinde aile yaşantımızı tamamladık sayılır. Sağ olsun kardeşim Richard McCain'le tanışıyorlar. Ve Richard McCain de böyle Türk ozanlarından çeviriler yapıyor. İşte Oktay Rıfat'tan, Orhan Veli'den, diğer şairlerden. Benim de şiirlerimi o çeviriyor ve böylelikle 88 senesinde bir kitabım çıkıyor işte Bizans Tabut Şiirleri diye. Hem Türkçe hem İngilizce. İngilizcesi Richard McCain'e ait Byzantine Coffin Nails diye. Buradan işte bayağı böyle şey gönderiyoruz oraya. 600 tanesi oraya gidiyor özel baskı. Ve o sergilerde onu tanıtıyoruz. Sergiliyoruz işte kardeşimin resim sergisinde. Ben de o sayede İngiltere'ye gitmiş oluyorum. Richard McCain ile tanışmış oluyorum. Ve o kitap da bayağı ilgi görüyor. Hatta daha sonra benim çıkardığım kendi kitaplarımdan mesela İngilizceye çevrilenleri tekrar İngilizcelerini de ilave olarak kitaba koyuyoruz. Böylelikle yabancıların da alması kolaylaşıyor. Hani bazıları geliyor İngilizcesi yok mu hani sadece Türkçe mi diye söylediklerinde hem Türkçesi var hem İngilizcesi var deyince kitabın satışını da etkiliyor yani. O açıdan da iyi oluyor. Böylelikle tabii Richard'la tanışmış olduk. Richard işte burada 7 sene kalmış. Türkçeyi çok güzel konuşuyor. Ve aynı zamanda şair de. Ve orada Türkçe dersleri veriyor. Değişik bir çevresi var. Onlarla diyalog halinde. Ama işte 2016'da rahmetli olduğunu duydum. Kardeşimden tabii. Üzüldüm böyle. O da işte ben İngiltere'ye gittikten sonra buraya geldiğinde işte İngiliz kültürde bayağı seminerler verdi, konferanslar düzenledi. Hatta işte Tepebaşı'ndaki TÜYAP olayı vardı kitap fuarında geldiğinde. Yine orada karşılaştık. Orada da seminerler verdi, şiir üzerine konuşmalar yaptı. Böylelikle onunla bir tanışmışlığımız oldu. Ve benim kitaplarım da İngilizceye çevrilmiş oldu. Tabii ünlüler gelirdi, işte Ece Ayhan, İlhan Berk özellikle birlikte gelirlerdi, otururduk, sohbet ederdik. Mesela Metin Erksan'la birlikte olurduk, onunla sohbetimiz olurdu. En son geldiğinde torunuyla gelmişti, Allah rahmet eylesin. Bunun yanı sıra işte Hakkı Özkan, Ortaköy'de kendi kitaplarını sergileyen bir şairimizdi. O zaman zaman o uğrardı. Bayağı böyle eski şairlerden işte gelenler olurdu. Bir de benim böyle işte babamın sayesinde şairleri tanıma fırsatım oldu. İşte Bedir Rahmi Eyüboğlu, Behçet Necatigil, işte Fazıl Üstü Dağlarca gibi şairleri tanımış oldum. İşte Edip Cansever'in de Kapalı Çarşı'da dükkanı olduğu halde onunla bir türlü böyle bir araya gelemedik ama benim yanımdan onun yanına giden arkadaşlara da selam gönderdim.
Ondan bana selamlar geldi. Bunun yanı sıra işte bizim Kadıköy'de bir merkez kıraathanesinde yuvarlak masa toplantılarımız olurdu. Her cuma orada toplanır, buluşurduk. Ve oraya bir şairler gelirdi. İşte Cemal Süreyya olsun, Eray Canberk, Aydın Hatipoğlu, Osman Serhat, Nurullah Can, Enver Ercan ve bunun benzeri şairler hep orada toplanırdık. Kendi aramızda oturdu parası verirdik. 10'ar lirayla bir dergi çıkardı. O dergi de böyle uzun süre çıkmadı gerçi ama herhalde 12-13 sayı çıktı böyle. Sanat el kitapları diye. Küçük bir kompilime kitaptı. Böylelikle o çevrede de böyle ünlü şairlerle bir arada oturma fırsatı buldum. Hatta Sabahattin Kudret Aksal da yanımıza gelirdi. Pek böyle bizle beraber olmasa da o da böyle Marmara Kıraathanesi'nde otururdu. Böyle biraz daha farklı bir şeydi. Sonra onunla da buluşurduk hafta ortalarında böyle. Hatta böyle yeni yazdığım şiirleri ona böyle okurdum, nasıl bulduğunu sorardım. O da beni böyle heyecanlandırırdı. Tabii işte şey vardı, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun işte Karaköy'de Merhaba Reis diye bir şeyi vardı. Böyle kafeterya gibi. Orada toplanırdı şairler. Ve orada babamın sayesinde ben de işte 9 yaşlarımda, 10 yaşlarımda orada olurdum. Orada şiirler okunurdu, şiirler dinlenirdi. Ben de onu takip ederdim yani. İşte Fazıl Üstü Dağlarca'nın kitabı vardı Aksaray'da. Özellikle de babamın kitaplarını böyle sergilediği için pazar günleri de kapalı olurdu. Ben de fırsat buldukça böyle, o zaman Fındıkzade'de otururduk. Gelirdim Aksaray'dan, babamın kitaplarını böyle vitrinde gördüğümde hoşuma giderdi yani, babamın kitapları var gibisinden. Hatta arkadaşlarıma da gösterirdim, derdim böyle böyle, işte babamın kitapları bunlar falan gibisinden. O da çok hoşuma giderdi. Behçet Necatigil ile tanışmamız da babamın sayesinde oldu. Fazıl Üstü Dağlarca'yla da aynı şekilde. Tabii Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndaki şeyimiz biraz benim çocukluğuma denk geldiği için onu şeyden biliyorum, Merhaba Reis'ten tanıyorum yani. Onun dışında böyle bir şeyimiz yok tabii, sohbetimiz, konuşmuşluğumuz gibi. Ama o Merhaba Reis'ten hatırlıyorum. 1961, 62, 63 tarihleri. Hatta 64'te olabilir. Çünkü o zamanlar daha babam işini kaybetmemişti. Daha sonradan kaybedince 64'ün sonlarında falan işini kaybedince her şey alt üst oldu. Böyle bir sürpriz oldu. Benim de hiçbir şeyden haberim yoktu. İşte 6 Ekim'de Beyazıt Meydanı'nın açılışı oldu. O sırada baktım, oraya benim adımın verildiğini duydum. Bayağı memnun oldum yani. Yaşarken onu görmek beni bayağı heyecanlandırdı. Eskiden derlerdi ki işte senin buraya heykelini dikecekler falan gibisinden bir konuşmalar olurdu. Ben de derdim yani, öldükten sonra heykelimi dikseler ne olur ki gibi. Ama yaşarken o ağacın ismini vermeleri ve orada böyle bir yabancıların gelip onu böyle barkodunu okumaları, orada kod şeyi var herhalde. Akıllı telefonla onu böyle şey yapıyorlar. Oradan işte İngilizcesi, Almancası, Arapçası, Fransızcası, böyle bütün diller çıkıyor sanıyorum. Ve öylelikle beni böyle tanımış oluyorlar ve ben de mutlu oluyorum. Ve bu arada tabii ilgi gösterenler kitaplarımı da almış oluyorlar. Yani oradan benim bir yanda da reklamım olmuş oluyor. Tabii o 5. kitabım Tek Şekerle Çınaraltı kitabımın bir şeyiydi, tabelası vardı. İşte 34.450 diye. Bu sırada işte bütün mektuplar bana gelirdi. İşte çaycının, simitçinin, oradaki esnafın çoğunun mektubu bana gelirdi. Ben bir postacı görevi yapardım orada. Hatta telgraf bile geldiğini hatırlarım yani. O şey beni bayağı mutlu ederdi. Bir ara hatta
çay bahçesi de Tek Şekerli Çınaraltı diye böyle açıldı. 3-4 ay falan öyle o isimle durdu yani o şeyin çay ocağının 4 tarafında Tek Şekerli Çınaraltı diye tabela yazıldı. Ben de bayağı mutlu oldum o dönemlerde. İşte benim 5. kitabımın ismi aynı zamanda bir şiirimin de adıydı o. O bayağı beni etkilemişti. Vallahi işte böyle sabah namazından sonra orada böyle bir bayramlaşma heyecanı olur. İşte kimisi şeker dağıtır, kimisi lokum dağıtır. İşte güzel bir kalabalık olurdu. Gene sergiler açılırdı. O sergilerde tabii herkes daha farklı bir şeylerle meşgul olurdu. Herkesin üstünde başı böyle tabii bayramlık giysileriyle daha pırıl pırıl, daha değişik bir atmosfer. Yani hatırladığım kadarıyla güzel bayram günleri olurdu yani. Bayramlaşmalar, işte herkesin birbirine bir şeyler hediye ettiği veya işte şeker, lokum ikram ettiği böyle değişik bir gün olurdu. Pek meydanda onların kutlandığını görmezdim ama işte Cumhuriyet Bayramı'nda olsun, böyle işte bayrakların asılması veya kapalı çarşıda böyle bütün baştan sona her o dükkanın önünde aynı standart boyda bayrakların olması böyle onları hatırlarım yani. Tabii ama ben böyle pek şey yapmadım genelde işte o böyle fark etmedi şeyler ama tabii üniversite öğretim üyelerinin oradan kalktığını hatırlıyorum yani. Uzun zamandır pek oradan kalkan olmuyor. Çünkü tamirat durumu oldu caminin. Bir de türbe tarafı da kapalı olduğu için musalla taşları da hep o taraflarda kaldı. O yüzden uzun zamandır oranın şeyini yani oradan cenazenin kalktığını görmedim. Bazen bizim oradaki esnafın da oradan cenazesi kalktığını bilirim. Mesela orada satıcılık yapan kişinin. Ama uzun yıllardır oradan pek şey kalktığını görmedim yani. İşte Çınaraltı kahvesi de benim çocukluğumda o küllük olan yer daha sonra Çınaraltı kahvesi oldu. Caminin hemen kapısının önünde böyle çay ocağı vardı. Bize tek taraflıydı yani. Kütüphane tarafında yoktu. Sadece cami tarafında böyle sandalyeler vardı, masalar vardı. O müddet öyle devam etti. Sonra ihtilalden sonra o el değiştirdi. Bu sefer çay ocağı oradan diğer o 3 tane yan yana duran çilemlik ağaçlarının o ikisinin arasına getirildi. Bir müddet orada çay ocağı açıldı. Yani çay vermeye başladılar. Bu sefer ortadan bir yol açtılar. Sağlı sollu böyle her iki tarafta da masalar, sandalyeler oldu. Daha kalabalıklaştı. Ve oranın atmosferi farklı bir hale geldi. Bir müddet sonra da tekrar belediyeye verdiler. Belediye el değiştirdi. Bu sefer daha öbür çınarın arasına yaptılar o çay ocağını. Bir müddet de o devam etti. Daha sonra o da kayboldu. Şimdi böyle yeni bir şey açıldı. Beyazıt Kütüphanesi'nin önünde. Böyle ufak komprime bir şey yani sembolik bir şey. O da Çınaraltı diye açıldı. Bir de Küllük diye aşağıya açtılar. Aynı büyüklükte. O da böyle sembolik bir şey. Tahmin ediyorum ki gene eskisi gibi böyle ortadan bir yol verip de sağlı sollu masaları atarlarsa orası gene böyle canlanır. Gene turistik bir hale gelir. Mesela Kapalı Çarşı'yı gezen turistler rehberleriyle beraber gelir. Orada biraz dinlenirler. Oradan Süleymaniye'ye gittiklerinde biraz dinlenmiş olarak giderler. Veya işte Süleymaniye'den girip çarşıya girmek isteyenler gene orada dinlenerek böyle çarşıya girerler. Ve orasına canlılığı tekrar yeniden başlar diye ümit ediyorum. İşte Beyaz Meydanı'ndaki bit pazarı son zamanlarda böyle sadece belirli yerlerde oldu. Ve işte bir geçici kartla bayağı orada 50-60 esnaf devamlı sergi açmaya başladı.
2015'in Haziran'ından 2018'in Haziran'a kadar devam etti bu. Daha sonra işte o kavgalar, gürültüler orayı bitirdiler. Yani orada işte eski şeyler satanlar, tespih olsun, işte elektronik eşyalar veya bunun benzeri şeyler orayı bir canlılık getiriyordu. Fakat o kavgalar, gürültüler orayı bitirince 2018'in 25 Haziran'da bir yasak geldi. Hala o devam ediyor işte. O yasağın şeyinde de ben 4 sene sergi açamadım. Ve böylelikle 4 sene boşu boşuna oranın meydanın dinamizmi de kayboldu. Gelen zaten yani o şeyi yaşayamadığı için böyle üzülerek gidiyor oradan. Mesela bir doktor ameliyattan çıksa gelip orada böyle meşguliyetle bir şeyler alıyordu. Veya bir hakim duruşmadan çıksa geliyordu oradan bir kalem alıyordu, bir çakmak alıyordu, bir saat alıyordu. Böyle hiç aklına gelmeyecek bir şeyi gördüğünde alıyordu. Hem koleksiyonculuk şeyi devam ediyordu. Hem de o stresten kurtuluyordu. Yani orada bir yarım saatlik, 15 dakikalık bir değişiklik ona böyle bir canlılık katıyordu yani. Ama o şey bitti artık. Şimdi tabii bakıyorlar, kimsecikler yok. Ne gelen var, ne giden var. İşte eski bit pazarı da bayağı şeydi yani. Bayağı enteresan bir bit pazarıydı yani. Adım atacak yer bile yoktu. Herkes böyle belirli böyle ufak bir yol bırakır kenarında. Boylu boyunca herkesin sattığı şey farklıydı. Yani işte kimisi elektronik eşyalar satar, kimisi işte su tesisatı ile ilgili mesela işte aynaydı, musluklu, onun benzeri hırdavat türü şeyler. Kimisi mesela porselen tabaklar, şunlar bunlar. Ve ne bileyim yani arada böyle işte arabalarıyla gelen plak, kaset satanlar, plak satanlar, efendim işte aralarda lahmacun satanlar, şeyler, simitçiler, onun benzeri böyle esnaf. Orası yani böyle bir panayır yeri gibi yani. Bayağı büyük bir kalabalık olurdu. Yani meydanda böyle boş bir yer gözükmezdi benim zamanlarımda. Yani orası meydan olduğu gibi, dolduğu gibi ta oradan mesela bakırcılar olsun, oradan böyle Mercan'dan Tahtakale'ye kadar uzardı. Arka tarafta çadırcıların olduğu yer, Kapalı Çarşı'nın yorgancılar kapısının olduğu yer, her taraf böyle esnafla doluydu. Yani dükkanlar kapalı olduğu için herkes onun önünde yer kapan orada sergisini açardı. Yani kimisi gelmiş seyyar köfteci mesela bir dükkanın önünde arabasını çekmiş. Orada köfte ekmek satıyor. Onun yanında eski paralar satan birisi var. Onun yanında işte kitap satan birisi. Onun yanında plak satan birisi. Bayağı böyle değişik bir konum içindeydi. Ve cıvıl cıvıl bir hali vardı. Yani ünlü, ünsüz herkes gelirdi yani. Orası bir merkez olduğu için hem vakit geçirmeye gelirlerdi hem de böyle ihtiyacı olan bir şeyi ucuz hesaplı bulmak için gelirlerdi. Tabii ben Şehremin Lisesi'ndeyken bayağı baskete meraklıydım o zamanlar. Şehremin spor kulübünde de lisanslı bir basket takımımız vardı işte. Orada da böyle basket oyuncusuydum. Fakat böyle kadro olmadığı için futbolcular gelirdi mesela işte. Bir basketten anlamıyor gerçi ama lisansı var diye futbolcuyu koyardık mesela. Bu sefer top çeviremezdik. İşte hatta Galatasaray'a bir yenilgimiz var. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde belki basketbol tarihinde şeye geçmiştir. Yani 129-0. Yani hiçbir basket yapamadık. Yani top çeviremedik. Bir ara ben topu aldım, tam gidiyorum, işte tribünlerden alkışlar başladı. Tam böyle potaya atacağım. Arkamdan bir uzun boylu tabii onlar. Bir faul yaptı. Bu sefer 2 tane serbest atışı yapacağım. Basiretim bağlandı. İkisini de atamadım.
Yani bir tanesini atsam hiç olmazsa şeref sayısını atmış olacağız. Onu da atamadım böyle. Ve ertesi gün gazetelerde Şehrem'in 0, Galatasaray 129 diye böyle bir manşet çıktı ki basket tarihinde öyle bir şey olmaz yani. O da işte sürpriz oldu. Hayal kahvesindeyken o geldiğinde işte öyle gecenin sürprizi röportaj yapıyor. Benle de bir şey yapmıştı. Ben de orada bir şiir okumuşum. Ve o sırada onu kaydetmiş tabii. Ben tabii o dönemlerde onu izlemedim yani şey yapmadım. Fakat geçenlerde işte birisi onu YouTube'dan indirmiş. Bir baktım şaşırdım kaldım yani. Sene 93. Benim tabii saçım sakalım simsiyah. Böyle bir şiir okuyorum yani işte. Hatta o son dizeyi de değiştirmişim. Hani bir çınarın eskimeyen yüzüne asılı kalsın yüzümü, hayal kahvesinin duvarlarına asılı kalsın yüzüm diye değiştirip söylemişim yani. Şiiri baştan sona söyledikten sonra onu söylemişim ki sene 93'te yazdığım bir şiirmiş. 2006'da kitapta yayınlandı yani. Aradan kaç sene geçmiş mesela. O şiir kitapta yer aldı. Ve ben onu dinlediğimde şaşırdım yani. O arkadaş gösterdi. Hatta dedim böyle böyle birkaç arkadaşın telefonunu verdim. Onlara dedim yolla ki onlar dedim paylaşsınlar gibisinden. Bakalım o da vakit bulup gönderirse belki oradan onlar da izleyebilirler. Tüm meydanın böyle bir kendine göre dinamizmi var. Farklı insanlar var. O eskiler gitti, yerine yeniler geldi. İşte beni mesela o 10 yaşında tanıyan insanlar çoğu rahmetli oldu mesela. İşte bayağı espri yaparlardı. Birbirlerini anlatırlardı mesela. Birkaç sene önce gelen şey, ben 40 senedir buradayım der mesela. Halbuki oraya geleli birkaç sene olmuştur. Ama beni mesela 60'lı yıllardan tanıyan o yaşlılar, ya dedeyi biz kısa pantolonluyken tanırdık diyenler çıkardı. Tabii onlar da hep rahmetli oldu. Orası mesela hep değişti yani. Zaman zaman esnaf değişti. Oranın rengi değişti, piyasa değişti. Yani bir ara böyle kitapçılar çoğunluktaydı orada mesela. Caminin duvarıyla kütüphanenin duvarı arasında böyle sıra sıra kitapçılar olurdu. Ve orada kitapçılar sahaflar çarşısına da fayda sağlardı. Bir müddet onlar oldu mesela. O şey devamlı. O da kayboldu zamanla. Tabii onlar mesela 9-10 yaşlarında babalarıyla, anneleriyle gelmişler mesela. Aradan zaman geçtikten sonra bir bakıyorum torunlarıyla, çocuklarıyla işte tekrar yanıma geliyorlar. Hatta gelirken beni anlatıyorlar işte 40 sene önce de ben burada görmüştüm gibisinden. Hatta geldiklerinde bana soruyorlar kaç sene oldu diye. İşte 59 sene oldu deyince bak ben söylemiştim sana diye ona tasdik ettiriyor yani söylediğinin doğruluğunu. Ve mesela 40 senedir, 45 senedir beni orada bilenler oluyor, tanıyanlar oluyor işte. Diyelim ki 10 yaşındayken tanıyorsa 45 sene sonra işte 55 yaşına gelmiş veya işte 60 yaşına gelmiş insanlar böyle o çocukluğunu yaşıyor veya işte üniversite yıllarında benimle birlikte fotoğraf çektirmiş, aradan geçen bir 30 sene sonra tekrar bir fotoğraf çekmeye geliyorlar. O aramızdaki farkı görüyorlar. İşte kimisi mesela çok değişmiş. Bana sen hiç değişmemişsin diyorlar. Ben de seviniyorum. Aslında tabii ben de değiştim gerçi ama belki saç sakal simsiyahtı da biraz beyazladı mı bilmiyorum işte. O açıdan belki onlar da bazen biraz yüzlerindeki değişiklik saçları dökülmüş oluyor veya işte biraz şişmanlamış oluyorlar ve ben tanırken biraz zorluk çekiyorum ama gene o göz aşinalığı beni o eski günleri hatırlatıyor ve onlara bazı şeyleri sorduğumda
şu arkadaş ne yapıyor, bu arkadaş ne yapıyor gibisinden hatırıma geldikçe konuşuyoruz yani. Hatta benim hafızamın ne kadar kuvvetli olduğunu söylüyorlar. Sende diyorlar fil hafızası var gibisinden bir espri de yapıyorlar. Ve ben de seviniyorum tabii. İşte Beyazıt Meydanı benim için çocukluğumun geçtiği en güzel günler. Ne bileyim işte Beyazıt Kütüphanesi'nde olduğu yer dişçilik okuluydu. İşte ben okuldan çıktığım zaman Beyazıt Deneme İlkokulu'ndan çıkar sahaflara gelirdim. Sahaflardan böyle çocuk kitapları alırdım. Oradan işte dişçilik okulunun demir parmaklarından tırmanırdım. O öğrencilerin yaptığı o şeyleri izlerdim böyle. O beni mutlu ederdi. İşte ne bileyim orada geçen çocukluğum, oradaki üniversitedeki o piknik yani Gülhane Parkı'na gitmeyip de üniversitenin bahçesinde işte salıncak kurup orada sallanmak, orada piknik yapmak veya ne bileyim Hasanpaşa fırınından aldığımız lahmacunlar, ayranlar ve işte evde yapılan dolmalar, kekler, işte börekler, çörekler onlarla orada zaman geçirmenin verdiği şey. Hele o akşama doğru kumruların böyle guguk guguk diye seslerini duymak, o sessizliğin içinde böyle bir güzel bir insan yani bir yaşam belirtisinin olduğunu hissetmek beni çok mutlu ederdi. Ve Beyazıt benim yani değişmez bir yerimdi. Yani çocukluğumun geçtiği yer olduğu için hep böyle o günleri hep anımsıyorum yani. Bu yaşa da gelsem o günler hep böyle gözümün önünde. İşte kalaycıların önünden geçmem. Orada mesela tesbih yapan ustalar vardı. Efendime söyleyeyim kalaycıların sırasında bakıcılar vardı. İşte böyle hepsinin böyle kendine göre bir değişik görüntüsü vardı. Ben okula giderken onların önünden gelip geçerdim. Onlar bile beni böyle sinema şeridi gibi hep gözümün önüne gelir. Ve onu yeniden yaşar gibi olurum.